Yazar Jack London, kitabın adı Martin Eden. Üzerindeki kirli kıyafetiyle işçi olduğu her halinden belli olan deniz kokan zavallı genç utanarak içeri girdi. Kaba bir hareketle başındaki şapkayı çıkardı, evirip çevirdi. Nereye koyacağını bilmeyen tavırlarla önce ceketinin cebine koymaya çalıştı. Fakat olmadı. Sonra masanın üzerine koymaya yeltendi. Yine olmadı. İşte bu sırada diğer adam sanki onun sıkıntısını hissetmişçesine şapkayı sakin ve doğal bir biçimde onun elinden alıverdi. Onun kayıtsızca yapılmış bu hareketi kaba saba delikanlının hoşuna gitmişti. Halden anlıyor diye düşündü. Bana epey yardımı dokunacak. Delikanlı bu anlayışlı ve iyi adamdan etkilenmişti. Bu nedenle adamın peşinden ayrılmıyordu. Genç adam düzensiz ve dengesiz hareketler yapıyor, örneğin yürürken omuzlarını iki yana sallıyor, bacaklarını denizlerin kabarmasına benzer biçimde yana açıyordu. Geniş odalar onun bu sallapati yürüyüşüne dar geliyordu sanki. Geniş omuzları kapılara çarparak alçak şömine setlerinin üzerindeki süslü eşyaları devirircesine korkuyordu. Bu cicili bicili eşyalar arasında sakınmak için kendini bir o yana bir bu yana atıyor, kafasındaki tehlikeyi abartıyordu. Kuyruklu bir piyanoyla üzerinde kitaplar yığılı bir masanın arasındaki boşlukta yarım düzine insan rahatlıkla yürüyebilirdi ama o her şeye rağmen bu aradan geçmeye çalışırken korkudan ülperdi. Ağır kolları gevşek biçimde sallanıyordu. Onları nereye koyacağını bilemiyordu. Beynini kuşatan kuruntuları yüzünden kollarından birinin masanın üstündeki kitaplara sürüneceği endişesine kapılınca ürkmüş bir at gibi silkinip öteye kaçtı. Kaçtı kaçmasına ama az daha piyanonun taburesine çarpacaktı. Öbür adamın önünde rahat şekilde yürüyüşüne baktı ve ilk defa kendi yürüyüşünün diğer erkeklerin yürüyüşünden çok başka olduğunu farkına vardı. Bu kadar beceriksizce yürüyüşünden dolayı içinde utançtan doğan anlık bir acı duydu. Alnından boncuk boncuk ter aktı. Sonra durdu ve Yağız üzerindeki terleri mendiliyle sildi. Şakacı cümleciklerle heyecanını gizlemeye çalışarak. Birdenbire bu kadarı da fazla. Bırak da biraz kendimi toparlayayım. Biliyorsun ben gelmek istemedim. Sonra seninkiler de beni görmeye pek hevesli değiller sanırım. Aldığı cevap onu iyice rahatlattı. Rahat ol. Bizden korkmana gerek yok. Sade insanlarız biz. Bana mektup gelmiş. Gidip bakmalıyım. Hemen masaya dönen Arthur zarfı yırtarak açtı ve okumaya başladı. Böylelikle yabancıya kendini toparlaması için fırsat vermiş oluyordu. Yabancı bu eylemi anladı ve takdir etti. Alnını silip kuruladı, gözlerinde bir tuzak hissederek korkan vahşi hayvanlarınki gibi bir ifade bulunmasına rağmen sakin bir yüzle çevresine göz gezdirdi. Olabilecek durumlara karşı içinde bir kuruntu vardı. Ne yapması gerektiğini bilmiyordu. Acemice yürüdüğünün, ayaklarının kendini beceriksizce taşıdığının farkındaydı ve bütün nitelikleriyle organlarının da aynı duruma düşmüş olmasından korkuyordu. Son derece duyarlıydı. Ümitsizliğe kapılacak kadar da kendi durumunu düşünüyordu. Diğerinin ona yazdığı mektup üzerinden gizliden gizliye attığı alaycı bakış bir hançer gibi yaka yaka ta içine işledi. Bu bakışı görmüş fakat hiç belli etmemişti. Çünkü hayatta öğrendiği şeyler arasında disiplin de vardı. Ayrıca bu hançer darbesi gibi bakış gururuna da dokunmuştu. Buraya geldiği için kendine kızdı ama aynı anda azimle ne olursa olsun başına ne gelirse gelsin karşılaşıp alt etme kararı verdi. Yüz çizgileri sertleşti. Gözlerinde savaş ruhunun parıltısı şimşeklendi. Keskin gözlerinin çevresine umursamayan bir tavırla baktı. Evin içindeki güzelliklerin bütün ayrıntılarını beynine kazıyordu. Görüş açısındaki hiçbir şey kaçmıyordu bu şahin gözlerden.
Güzellikten etkilenen bir insandı delikanlı. Bu duyarlılığın sonucu olarak da güzelliğe karşılık veren bir yaratılıştaydı. Burada ise onun duyarlılığını harekete geçirecek birçok neden vardı. Etrafına bakınırken duvarda asılı yağlı boya bir tablo gördü. Fırtınalı bir denizden koparak ileri fırlamış bir kayanın üstünde patlayıp kırılan köpüklü dalgaların göğü kaplayan alçalmış fırtınanın tablosuydu bu. Bulutların ve kırılan dalgalar dizisinin haricinde güvertesindeki bütün ayrıntılar görülebilecek şekilde ortasına yetmiş bir kılavuz yelkenli grup renklerine bürünmüş fırtınalı bir göğe doğru baş vermiş gidiyordu. Burada karşı konulmaz çekici bir güzellik vardı. Beceriksiz yürüyüşünü unuttu. Resme yaklaştı, iyice yaklaştı. Güzellik tuvalin üzerindeki uçup gitti. Yabancının şaşkınlığı yüzünden okunuyordu. Kendisine acemice yapılmış gibi gelen yağlı boya resme uzun uzun bakıp ilerledi. Bütün güzellik tuvalin üzerinde yeniden belirdi. Tablonun yanından ayrılırken kandıran bir resim diye düşündü ve edinmekte olduğu sayısız izlenimler kalabalığı arasında bile bu kadar güzelliğin aldatmak uğruna feda edilişinden ötürü içinde kabaran bir öfkenin kendini dürtüklediğini duyabildi. Yağlı boya resimden anlamazdı. O ister yakından ister uzaktan bakılsın, her zaman için kesin ve belirli kalan renklere, taş basması resimlere alışık büyümüştü. Gerçi dükkanların vitrinlerinde yağlı boya resimler görmüştü ama vitrinlerin camları istekli gözlerini fazla yaklaştırmasına engel oldu. Hala mektubunu okuyan arkadaşına baktı ve masanın üzerindeki kitapları gördü. Gözlerinde aniden büyük bir istek ve arzu belirdi. Tıpkı çok açlık çeken bir insanın yiyecek gördüğünde gözlerinde beliren istek ve özlem gibi. Omuzlarını bir sağa bir sola yalpalatan büyük bir kuvvetin etkisiyle atılmış iri bir adım. Onu masanın yanına getiriverdi. Kitapları büyük bir sevgiyle eline almaya başladı. Merakla isimlerine, yazarların adlarına baktı. Ciltleri elleriyle, gözleriyle okşayarak içlerinden parçalar okudu ve birden vaktiyle okuduğu bir kitabı tanıdı. Geri kalanlara gelince onlar yabancı bir takım kitaplar, tanımadığı bir takım yazarlardı. Kitabı değiştirip bir Swinburne cildini eline aldı ve nerede olduğunu unutup yüzü alev alev yanarak gözünü kırpmadan okumaya başladı. Yazarın adına bakmak için okuduğu sayfaya işaret parmağını koyarak kitabı 2 kere kapadı. Swinburne bu adı anımsayacaktı. Arkadaşının da çevreye ve olaylara hakim olmayı başaran gözleri vardı. Şüphesiz onun yüzünün kızarışını, gözlerindeki çakmak çakmak pırıltıyı görmüştü. Peki ama kimdi bu Swinburne? Şairlerin çoğu gibi o da 100 yıl kadar önce ölmüş müydü? Yoksa hala yaşıyor ve yazıyor muydu? Tekrar baş sayfaya döndü. Evet, daha başka kitaplarda yazmış. O da ertesi sabah ilk iş olarak kalkar bir halk kütüphanesine gider, Swinburne'un eserlerinden birkaç tanesini almaya bakardı. Tekrar kitabı okumaya daldı ve hem kendini hem de çevresini unuttu. Dolayısıyla odaya genç bir kadının girdiğine dikkat edememişti. Arthur, Ruth, bu Mr. Eden dediğini duyduğu zaman bunun farkına vardı. Genç adam işaret parmağının üzerine kitabı kapattı. Daha geriye bile dönmeden bu yepyeni durumun kızın yarattığı değil, kızın ağabeyinin sözlerinin yarattığı etkiyle heyecanlandı. Delikanlı, o kaslı bedenin altında titreşim halindeki bir duyarlılık kitlesi gibiydi. Dış dünyadan aklına ufacık bir etkinin çarpmasıyla birlikte düşünceleri, beğenileri ve heyecanları yayılan bir alev gibi sıçrayıp oynamaya başladı. Olağanüstü denecek derecede algılara cevap verme yeteneği vardı. Diğer yandan son derece gergin hayal gücü, olaylar arasında benzerlik ve ayrılık bağlantıları kurarak daima
çalışır haldeydi. Onu bütün yaşamı boyunca ya Eden ve Martin Eden ya da sadece Martin diye çağırırlardı. Bu yüzden onu heyecanlandıran şey Mr. Eden diye çağrılmasıydı. Mr. içinden bunu mutlaka birisine söylüyorlar diye geçirirdi. Kafasının içi bir anda fotoğraf makinelerinde filmin bulunduğu karanlık bölüme döndü ve kendi hayatından ocak ağızlarıyla baş kasalara, kovboy kamplarıyla kumsallara, hapishanelerle içki alemlerine, bulaşıcı hastalıklara özgü hastanelerle dar ve pis sokaklara ait bölümleri beyninin çevresine sıralanmış bir halde gördü. Bu çağrışımları birbirine bağlayan bağda bütün bu hatıralar içinde kendi adının söyleniş biçimiydi. Sonra o tarafa döndü ve kızı gördü. Kızı görür görmez de kafasının içindeki hastalıklı karmaşık bir anda yok oldu. İri, mavi, tanrılarınkine benzeyen gözleri, gür altın gibi saçları olan, soluk benizli, ruh gibi bir yaratıktı kız. Elbisesinin de kendisi kadar güzel oluşu dışında kızın nasıl bir giyindiğini fark edememişti. Onu bir sap üzerindeki soluk altından yapılmış bir çiçeğe benzetti. Hayır, o bir ruhtu. Bir tanrısal varlık, bir kraliçeydi. Böylesine anlamlı bir güzellik bu dünyaya ait olamazdı. Belki de kitaplar haklıydı ve hayatın yüksek derecelerinde onun gibi birçok kadın vardı. Bu kız şu Swinburne adlı herifin şarkılarına pekala girebilirdi. Belki de şurada masanın üstünde duran kitaptaki Izaut adlı kızı betimlerken Swinburne'un kafasında böyle birisi vardı. Genç adamın aklında tüm bu görüş, duyuş ve düşüşlerin bir araya birikmesi bir anda oluverdi. Delikanlının içinde bulunduğu gerçek dünyada duraksama yoktu. Kızın sağ elinin kendi eline doğru uzandığını gördü. Delikanlının elini bir erkek gibi içtenlikle sıkarken gözlerinin derinliklerine anlamlı bir bakış fırlattı. Halbuki genç adamın tanıdığı kadınlar böyle el sıkmazlardı. Doğrusu çoğu elde sıkmazdı. Kadınlarla çeşitli şekillerde kurduğu dostluklara dair çağrışımlar ve hayaller seli zihnine hücum etti. Bu sel bir bataklık haline alacağı benziyordu. Ama o bunları silkip bir kenara attı ve kıza baktı. Bu zamana değin böyle bir kadın görmemişti. Onun tanıdığı kadınlar, o sırada genç adamın tanınmış olduğu kadınlar, bu şirin kızın iki yanında sıralanıverdi. Bir an için kendini bir portre resim galerisinin içinde ayakta duruyor buldu. Galerinin tam ortasında, çevresinde bir sürü kadın portresi bulunmasına rağmen kız duruyordu. Ve ölçü yine o olmak üzere bütün bu portrelerin şöyle bir bakışta tartılıp ölçülmesi gerekiyordu. Fabrikalarda çalışan işçi kızların zayıf, hastalıklı yüzleri, market sokağının güneyindeki sırnaşık, budala, kavgacı, gürültücü kızlar gözünün önüne geldi. Gördükleri arasında kovboy kamplarında çalışan kadınlarla eski Meksiko'nun tütün içen esmer kadınları da vardı. Bunlar arasına ince topuklu, terlikleri üzerinde kısa adımlarla yürüyen taş bebek örneği Japon kadınları, Güney Denizi adalarının kahverengi derili, başları çiçekten taçlarla süslü kadınları, Asya'nın zarif yüzlü bir çöküşün damgasını taşıyan kadınları katılıyor ve bu hayaller topluluğunu çoğaltıyordu. Bütün bu görüntüleri kaba, garip şekillerle dolu, dehşet verici bir kabusun içinden çıkan bir takım hayaller kapladı. Whitechapel kaldırımlarının saçı başı birbirine karışmış, biçimsiz, şirkin, karmakarışık yaratıkları, genel evlerin içki küpüne dönmüş kaltakları ve koskoca cehennemin birer dişi kılığına bürünmüş, çirkin ağızlarıyla denizci yiyerek beslenen
diğer pis kuşları, rıhtımlardaki kavgalar, insanlığın içine düştüğü çukuru kaplayan yapışkan, çamurlu, köpüklü pislik. Karşısındaki kız, "Oturmaz mısınız Mr. Eden?" diyordu. "Arthur, bahsettiğinden beri hep sizinle tanışmayı bekliyordum. Büyük cesaret göstermişsiniz." Genç adam kızın söylediklerini kabul etmiyormuşçasına elini sallayarak mırıltıyla yaptığın hiç de önemli bir şey olmadığını, bunu herkesin yapabileceğini söyledi. Bu sırada genç adamın salladığı elinin üstünün deri parçalarının kopmasından meydana gelmiş, yeni iyileşmekte olan yara izleriyle kaplı bulunduğunu gördü. Gevşek bir şekilde sarkan öbür ele bakınca onun da aynı durumda olduğunu fark etti. Seri, eleştirel bir bakışla aynı zamanda çenesinde de bir yara izinin bulunduğunu, bir başka yara izinin alnına dökülen perçemlerin altından sırıttığını, bir üçüncüsünün ise boynundan aşağı doğru inip kolalı yakasının altında kaybolduğunu gözlemledi. Yakanın yağız boynuna sürtünmesinden oluşan kırmızı renkli çizgiyi görünce gülmemek için kendini zor tuttu. Delikanlının sert yakalı gömleğe alışık olmadığı belliydi. Aynı şekilde bir kadın gözüyle delikanlının giydiği elbisenin ucuz ve estetikten yoksun dikişini, ceketin iki omuz arasında yaptığı pota, kollarda şişkin kaslarını gösteren karışıklıklara da dikkat etti. Delikanlı elini kolunu sallayıp yaptığının önemli bir iş olmadığını mırıldanırken bir yandan da kızın iradesine boyun eğerek bir sandalyeye ilişmeye çalışıyordu. Kızın oturuşundaki rahatlığa hayran oldu ve kızın tam karşısındaki bir sandalyeye kendini attı. Davranışlarının kaba olduğunu biliyordu. Bu bilişte onu eziyordu. Bu onun için yepyeni bir tecrübeydi. Şimdiye kadar bütün hayatı boyunca ince mi yoksa kaba mı olduğunu fark etmemişti. Kendine ait bu çeşit düşünceler kafasında hiç yer almamıştı. Ellerinden ötürü büyük bir endişe duyarak sandalyenin kenarına sakince ilişti. Kendini bir kadının o soluk haliyle yapayalnız odanın ortasında kaybolmuş hissetti. Ne içki ısmarlayabileceği bir barmen, ne köşe başına bir kutu konserve biri almaya gönderecek bir çocuk, ne de bu toplumsal sıvı sayesinde bir arkadaşlığın tatlı tatlı akmasına olanak vardı. "Boğazınızdaki şu yara izi, Mr. Eden," diyordu. "Nasıl oldu?" diye sordu kız. "Eminim bir macerada olmuştur." Delikanlı kuruyan dudaklarını diliyle ıslatıp gırtlağını temizleyerek, "Meksikalı'nın biri çakısıyla yaptı bayan," diye cevapladı. "Bir kavga işte. Ben çakıyı elinden aldıktan sonra da burnumu ısırıp koparmaya çalıştı." Delikanlıların gözlerinde olayı basitleştirerek ve sıradan bir şekilde getirerek anlatırken Salina Cruz'daki o sıcak, yıldızlı gecenin hayali canlandı. Beyaz bir çizgi halinde uzanan kumsal, limandaki şeker yüklü vapurların ışıkları, sarhoş denizcilerin uzaktan duyulan naraları, itişip kakışan hamallar, Meksikalı'nın suratında alev alev yanan öfke, yıldızların ışığı altında bir hayvanınki gibi parıldayan gözler, çeliğin boynunda bıraktığı acı ile birlikte boşanan kan, birbirine kenetlenmiş, kumları savularak yuvarlanıp duran iki vücut. Onun vücuduyla Meksikalı'nın vücudu da ta ötelerden bir yerden gelen yumuşak, tatlı bir gitar sesi. Tablo işte böyleydi. Delikanlı kendi kendine, acaba duvardaki yelkenli resmini yapan bu tabloyu da yapabilir miydi diye sorarken o anısını heyecanıyla ürperdi. Beyaz kumsal, yıldızlar ve şeker yüklü vapurların ışıkları ne muhteşem görünürdü diye düşündü. Sonra bir de kumsalın ortasında kavgacıları çevreleyen bir araya toplanmış siyah bedenler. Resimde bıçağında yer almasına karar vermişti. Yıldızların ışığı altında şöyle pırıl pırıl haliyle de çok da güzel dururdu hani. Ama sözleri arasında bütün bunlara dair tek kelime
karıştırmadı. Burnumu ısırıp koparmaya kalktı diye bitirdi sözünü. Uzaklardan geliyormuş gibi cılız bir sesle kız, "Oh," dedi. Fakat onun duygulu yüzündeki şaşkınlık ifadesi de delikanlının dikkatinden kaçmadı. Bunu kendisi de şaşırdı. Sıkıntıdan doğan bir kırmızılık güneşte yanmış yanaklarında belli belirsiz parladı. Ne var ki bu sıkıntı ona gemi ocağının açık ağzından çıkan sıcaklığın yanaklarını yaktığı zamanki kadar şiddetle yakıyor gibi geldi. Böyle kavgalı bıçaklı pis şeylerin bir hanımefendiyle yapılan konuşmaya uygun düşmeyen konular olduğu besbelliydi. Kitaplardaki yaşayış şekilleri onunkine benzemeyen kişiler böyle şeyler anlatmıyorlardı. Belki de böyle şeylerden haberleri bile yoktu onların. Epeydir açmaya çalıştıkları konuşmada anlık bir duraklama oldu. Sonra kız bir deneme daha yaparak delikanlının yanağındaki yara izini sordu. Daha kız sorusunu sorarken genç adam kızın kendisini konuşturmaya çalıştığını anladı ve bundan kaçınarak kızı konuşturmaya karar verdi. Delikanlı elini yüzüne götürerek, "Küçük bir kaza," dedi. "Bir gece park gibi bir yerde demir üstünde yatarken şiddetli bir fırtınaya tutulduk. Direk halatları kurtuldu, arkasından da palanga. Direk tel halatlarındandı. Bir yılan gibi kıvrılarak sağa sola vuruyordu. Bütün çalışanlar onu yakalamaya çalışıyordu. Ben atıldım üstüne ve çarpıldım işte." Kız delikanlının konuşmasından bir şeyler anlamamıştı. Ama bu defa anlamış gibi yaparak ona, "Oh," dedi. Kız bir yandan da kendisine bilmediği bir dilden gibi gelen bu konuşmada geçen kelimeleri düşündü. "Halat ne acaba? Çarpılmak ne demek?" diye kendi kendine sordu. Delikanlı planını uygulamak maksadıyla "Şu Swinburne," diye söze başladı. "Kim?" Genç adam aynı yanlış söyleyişle "Swinburne," diye yineledi. Kız "Swinburne," diye düzeltti. Delikanlı yanakları yeniden yanmaya başladı. "Evet, o herif," diye mırıldandı. "Öleli ne kadar oldu?" Kız ona merakla bakarak, "Aslında öldüğünü duymamıştım. Onunla nerede tanışmıştınız?" diye sordu. Delikanlı cevap olarak, Onu şahsi olarak hiç görmedim ama tam siz içeri girmeden önce şu masanın üstündeki kitaptan onun bazı şiirlerini okuyordum. Nasıl buluyorsun şiirini?" Bundan sonra kız onun başlattığı konu üzerinden rahatça konuşmaya başladı. Delikanlı da kendini daha rahat hissetti. Sandalyenin ucundan geriye doğru hafifçe yerleşti. Sanki sandalye altından kaçacak da onu üstünden yere fırlatacakmış gibi sımsıkı yakalamıştı. Kızı durmaksızın konuşturmaya başarmıştı. Kız konuşurken delikanlı da onun o güzel kafacığından bu kadar bilginin nasıl çıkabildiğine şaşıp bir yandan yüzünün soluk güzelliğini içine sindirerek onu takip etmeye çalışıyordu. Kızın dudaklarından acele acele dökülen alışık olmadığı kelimeler ve kendi zihnine yabancı gelen eleştiri cümlecikleriyle düşünüş şekillerinden sıkılmasına rağmen takip etti. Bu onun zihninde kamçı etkisi yarattı. Zihni bu kamçının etkisiyle yanmaya başladı. "Burada aydın bir hayat vardı işte," diye düşündü. Kendisinin varlığını hiçbir zaman hayal edemediği bir güzellik, bir sıcaklık, bir olağanüstülük vardı. Kız adeta delikanlının hayal gücüne kanat takmıştı. Delikanlının gözlerinin önünde uzaktan belli belirsiz birer hayal şeklinde ve olduklarından da daha büyük görünen dev gibi aşk ve roman kahramanlarının üzerinde şekillendiği, yine üzerinde bir kadın uğruna girişilen soluk benizli bir kadın, bir altından çiçek uğruna girişilen kahramanca işlerin yer aldığı parlak yelkenler açıldı. O sallanan, titreyen hayal arasında tıpkı bir sarabın arasında bakıyormuş gibi orada oturmuş sanattan, edebiyattan söz eden kadına baktı. Bir yandan da dinliyordu ama bakışlarının sabitleştiğinin ya da
yaratılışının esas itibariyle erkekçe olan her yönünün bakışlarında ışıldadığı gerçeğini fark etmeksizin bakmayı sürdürüyordu. Bu arada kız, erkeklerle ilgili az şey bilmesine rağmen bir dişi olarak onun yanıp tutuşan gözlerinin farkına varmıştı. Şimdiye kadar hiçbir erkek ona böyle bakmamıştı. Bu bakış onu rahatsız etmişti. Konuşurken kekelemeye ve duraklamaya başladı. Düşünceleri yönünü kaybetmişti. Erkek ona korku veriyordu ama yine de kendisine böyle bakılmasından garip bir hoşlanma duyuyordu. Aldığı eğitim onu tehlikelere, kötülüklere, hilelere, bilinmeyen aldatmacalara karşı uyardı. Diğer taraftan da bu kapalı sınıfa başka dünyaya ait ellerinin yırtılmış olmasına, gırtlağındaki alışık olmadığı ketenin meydana getirdiği parçalanmadan doğan kırmızı bir çizgi bulunmasına rağmen onu tanımak istedi. Bütün halinden kaba bir hayat içinde kirlenip pislendiği belli olan inceliksiz, kaba delikanlıyı tanımaya, ona ulaşmaya teşvik eden içgüdüleri, tiz sesleriyle varlığının içinde titreşimler yarattı. Kendisi ise temizdi. Bu temizlik isyan ediyordu. Ama kadındı. Üstelik kadınlık paradoksunu daha yeni yeni öğrenmeye başlıyordu. Dediğim gibi, ne diyordum ben? Birden durdu ve kendi haline neşeyle güldü. Genç adam. Evet, diyordun ki bu Swinburne büyük bir şair olamamış, çünkü işte burada kalmıştınız. Miss diye konuşurken kızın kahkahasıyla birlikte aniden omurgasının içinde bir takım aç, tatlı, minik titreyişler aşağı yukarı inip çıkıyormuş gibi geldi ona. Genç adam gümüş gibi kahkahası var diye düşündü kendi kendine. Çin çin öten gümüş çanlar gibi. O anda bir an için uzak bir ülkeye götürüldü. Burada pembe kiraz çiçekleri altında bir sigara yakmış göğe baş veren pagodanın saz sandaletli rakiplerin Tanrı'ya çağıran çanlarını dinliyordu. Kız, "Tamam, teşekkür ederim," dedi. "Swinburne başarılı olamamıştır. Çünkü her şey bir yana o kabadır. Şiirlerinden birçoğunun okunmaması gerekir. Gerçekten büyük şairlerin her dizisi güzel gerçeklerle doludur ve insanlığın yüce, asil olan taraflarına değinir. Onların hiçbir dizesi atılamaz. Bu dünyayı fakirleştirmek olur." Genç adam aceleyle, "Oysa bana çok hoş geldi," dedi. "Şu okuduğum ufak şiir. Onun böyle bir alçak olduğunu hiç bilmiyordum. Bu diğer kitaplarında da bellidir." Kız sesinde ciddiyetten gelen sert ve emir veren bir eda ile, "Okuduğunuz kitapta atılacak bir sürü dizesi vardır," dedi. Delikanlı, "Herhalde görmemişim onları. Benim okuduğum o gerçek güzellerdendi. Baştan aşağı aydınlıktı. Ay gibi parlıyordu. Güneş gibi ta içime işlediği ışığı içimi aydınlattı. Bana böyle geldi işte. Herhalde bu şiir dalgasından pek çakmıyorum ben, Miss." Sonra genç adam suç işlemiş bir çocuk gibi sustu. Mahcup olmuştu. Söz söyleme yetersizliğinin acı farkındaydı. Okuduğu şeyde hayatın büyüklüğünü ve sıcaklığını duymuştu. Ama konuşması yetersizdi. Duyduğunu ifade edemiyordu. Kendini karanlık bir gecede, bilmediği bir gemide, alışık olmadığı tayfa halatlarının arasında el yordamıyla dönen bir gemiciye benzetti. Öyle olsun diye karar verdi. Bu yeni dünyaya alışmak ona kalmış bir şeydi. İstediği zaman yönetimini öğrenemediği hiçbir şey görmemişti daha. İşte şimdi içindeki kızın anlayacağı gibi anlatmayı öğrenmek istemesi için de uygun zamandı. Kız onun ufku üzerindeki gittikçe büyüyüp irileşiyordu. "Longfellow'a gelince," dedi kız. "Okudum onu," diye atıldı genç adam. Ona kendisinin bütün bir ahmak olmadığını anlatmak arzusuyla ve sanki gösteriş yapması,
kitaplar hakkındaki minicik bilgisini elinden geldiği kadar ortaya dökmesi için birisi dürtmüş gibi sözü kesti. The Same Life of Life Excelsior. Sonra galiba hepsi bu kadar. Onaylar gibi başını salladı kız. Gülümsedi. O da bu gülümsemede bir hoşgörü, acırcasına bir hoşgörü bulunduğunu hissetti. Böyle gösteriş yapmaya kalkışmakla aptallık etmişti. Şu Longfellow denilen herifin herhalde daha sayısız şiir kitapları olmalıydı. Konuşmamıza bu şekilde burnunu soktuğum için affediniz. Sorunun aslı şu ki galiba ben bu gibi şeyler hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Benim sınıfıma göre değil bunlar. Ama benim sınıfıma sokacağım onları. Adeta bir tehdit havası vardı bu sözlerde. Sesi kararlı, gözleri alev alevdi. Yüz hatları gerilmişti. Kıza sanki delikanlının çenesinin köşesi değişmiş gibi geldi. Çenesinin çıkıntısı hiç de hoş olmayan, saldırıcı bir şekil almıştı. Aynı anda da engin bir mertlik dalgası sanki delikanlının taşıp ona çarpar gibi oldu. Kız bir kahkahayla, "Bunu yapacaksınız sanırım," diye bitirdi sözünü. "Çok kuvvetlisiniz." Sonra üzerinden zinde bir güç ve sağlık akan bakışları güneşten bronzlaşmış, hemen hemen bir boğanınki kadar kalın ve sert olan adaleli boyuna takıldı. Delikanlı orada öyle mahcubiyetten kızarmış, kendi halinde oturmasına rağmen bir şeyin yine kendisini ona doğru çektiğini hissetti. Kafasına hücum eden edebe aykırı bir düşünceyle afalladı. O anda ona öyle geldi ki sanki iki elini bu boynuna koydu. Ondaki bütün kuvvet kendisine akacak. Bu düşünce onu sersemletti. Bu ona sanki yaratılışında var olan bir ahlak bozukluğunun açıklanışı gibi geldi. Üstelik kuvvet onun için iğrenç bir kaba şeydi. Adaleti vücutlar hakkında ideali öteden beri kırılır dökülür bir incelik oluşturmuştu. Bu düşünce kafasını yine de bırakmadı. Ellerini bu güneşte yanmış boyuna koymaya arzulayabilmiş olması onu dehşete düşürmüştü. Aslında kendisi yeterince gürbüz değildi. Vücudunun, kafasının kuvvete ihtiyacı vardı. Ama o bunu bilmiyordu. Bildiği tek şey şimdiye kadar hiçbir erkeğin kendisini korkunç konuşmasıyla zaman zaman sarsan bu erkek kadar etkileyememiş olduğuydu. Delikanlı, "Öyle," dedi. "Hiçbir hastalığım yok. İş zora geldi mi hurda demiri bile hazmederim. Ama şu anda hazımsızlığım var. Şu anlattıklarınızın çoğunu hazmedemiyorum. Yani öyle alışmamışım. Kitapları, şiirleri severim ben. Hem ne zaman vakit bulduysam okudum. Doğal olarak hiçbir zaman kafamı onlar üzerinde sizin gibi çalıştırmadım. Onlardan bahsedemeyişimin sebebi de bu zaten. Tıpkı yabancı bir denizde akıntıya kapılmış, elinde harita, pergel bulunmayan bir denizci gibiyim. İşte şimdi gerekli eşyalarımı almak istiyorum. Belki beni siz düzeltebilirsiniz. Bütün bu anlattıklarınızı nasıl öğrendiniz siz?" Kız, "Okula giderek ve çalışarak," diye yanıtladı. "Ben de çocukken okula gitmiştim," diye öbürü itiraza yeltendi. "Evet ama ben lise, kursları ve üniversite demek istedim." Genç adam içten bir şaşkınlıkla sordu. "Siz üniversiteye gittiniz mi?" O anda kızın kendisinde milyonlarca mil uzaklaştığı hissetmişti. "Bazı özel İngilizce kurslarına devam ediyorum." Genç İngilizcenin ne demek olduğunu bilmiyordu ama aklından onu da cehalet hanesine kaydedip geçti. "Üniversiteye gitmek için ne kadar çalışmam lazım?" diye sordu. Kız onun öğrenme arzusunu destekleyerek, "Bu sizin şimdiye kadar görmüş olduğunuza eğitime bağlı," dedi. "Liseye gitmediniz mi?" "Gitmemişsinizdir tabii. Ortaokul bitirdiniz mi peki?" Genç adam, bitirmeme 2 yıl kala bıraktım," diye yanıt verdi. "Ama okulda daima şerefli bir yerim vardı."
Hemen sonrasında yine böbürlendiği için kendi kendine kızdı. Hırsından sandalyenin kollarını öyle bir sıktı ki bütün parmaklarının uçları sızladı. Kızgınlıktan çıldırdığı sırada odaya bir kadının girdiğini fark etti. Kızın sandalyesinden kalkıp yeni gelene doğru sekerek gittiğini gördü. Kızla yeni gelen bayan öpüştüler ve kollarını birbirlerinin bellerine dolayarak ona doğru yürüdüler. Annesi bu olmalı diye düşündü. Sarışın, uzun boylu, alımlı ve güzel bir kadındı. Elbisesi de tam böyle bir evde bulmayı umduğu cinstendi. Gözleri bu elbisenin zarif çizgileriyle mest oldu. Kadın ve elbisesi ona sahnede gördüğü kadınları hatırlattı. Sonra Londra tiyatrosuna giden böyle muhteşem hanımlar ve elbiseler gördüğünü, kapıda durmak onları seyrederken polislerin kendisini kapının dışına çiseleyen yağmura doğru ittiğini anımsadı. Devamında zihni bir sıçrayışla Yokohama'daki Grand Hotel'e atladı. Burada da kaldırım kenarlarında böyle gösterişli hanımlar görmüştü. Sonra Yokohama kenti ve limanı binlerce resim gözlerinin önünde yanıp sönmeye başladı. Çabucak bu anıları bırakıp oraya döndü. Tanıştırılmak için ayağa kalkması gerektiğini biliyordu. Büyük bir acı duyuyormuş gibi sıkılarak boğuldu ve dizleri çıkmış çuval gibi pantolonu gülünç bir şekilde sarsan kolları, kendisini bekleyen büyük sınavın sıkıntısından gerilmiş yüzüyle orada dikildi. Delikanlı böyle düzenli ve zengin evlerde nasıl davranacağını bilemiyordu. Bundan dolayı da kabusları ile birlikte yemek odasına geçti. Yemek odasına geçerken duruşlar, sendelenişler, silkinip ileri atılışlar arasında karmaşa yaşıyor, hareket etmesi bazen olanaksızlaşıyordu. Sonunda başardı ve kızın hemen yanına oturdu. Çatal ve bıçak dizilişlerini gözlerini korkuttu. Bunlar bilinmeyen tehlikelere işaret ediyordu. Kısa bir süre büyülenmiş gibi baktı. Bunların göz kamaştırıcı görünüşleri beyninde desen halini aldı. Bu desen üzerinde yarım güverte şekli oluştu ve hayaller birbirini kovalamaya başladı. Bu hayallerde o ve arkadaşları kınlarından çıkardıkları kılıçlarla kesip parmaklarıyla tutarak tuzlanmış sığır eti yiyorlar, alüminyum tabaklar içindeki bezelye çorbalarına dövme demirden yapılmış kaşıklarını daldırıyorlardı. Burun deliklikleri sığır etinin keşif kokusunu duyarken kulaklarında da kereste gıcırtıları ve bölmelerin çıkardığı iniltili sesler yankılanıyordu. Yemek yiyenlerin gürültüsü konuşmaları boşlukta yankılar yapıyordu. Onların yemek yiyişlerine bakıp birer domuz gibi yediklerine karar verdi. Burada dikkatli olması lazımdı. Fazla ses çıkarmamalıydı. Bunu kafasından bir an olsun çıkarmayacaktı. İçeri girince yemek odasındaki masaya göz gezdirdi. Tam karşısında Arthur, onun yanında kardeşi Norman oturuyordu. Bu iki erkeğin kızın kardeşleri olduklarını anımsadı ve kalbi onlara karşı sıcak duygularla doldu. Bu ailenin bireyleri nasıl da seviyorlardı birbirlerini. O an aklından kızın kardeşlerini karşılama öpücüğü geçti. Ana kızın kolları birbirlerinin beline sarılı, kendisine doğru gelişleri bir anlık bir hayal halinde yanıp sönüverdi. Kendi dünyasında anneler, babalar, çocuklar arasında böyle sevgi gösterilerine yer yoktu. Bu ancak yukarıdaki dünyada ulaşılabilen bir yücelmişlik gösterisiydi. Bu, o dünyada şimdiye kadar kısa bir anda görebildiği şeylerin en güzeliydi. Bunu takdir ederken son derece duygulanmıştı. Kalbi bu his ortaklığı eriyip yumuşuyordu sanki. Bütün hayatında sevgiye susamıştı. Benliği sevginin özlemini çekmişti. Bu var olmanın organik bir isteğiydi. Ama o yine de bunsuz yapabilmiş ve kendini bu yolda pekiştirmişti. Sevgiye ihtiyacı bulunduğundan haberi olmamıştı. Şimdi de haberi yoktu. Ona göre sevgi sadece faaliyet halindeydi.
yapabilmek, dokunabilmek ve hissedebilmekti. Delikanlı Mr. Morrison bu yemekte bulunmayışından memnundu. Zaten kızın annesiyle ve kardeşi Norma ile tanışması yeterince zor olmuştu. Arthur'u ise daha önceden az da olsa tanıyordu. Bir de baba ile tanışmak ona çok ağır gelecekti. Buna emindi. Sanki hayatında böylesine çaba göstermemiş gibi geldi ona. En büyük güçlükler bile bunun yanında çocuk oyuncağı gibi kalırdı. Alnı boncuk boncuk terlemiş, gömleğe alışık olmadığı bu kadar çok şeyi birdenbire yapmak için harcadığı çaba yüzünden çıkan terle ıslanmıştı. Alışmadığı şekilde şimdiye kadar hiç yemediği bir şekilde yemek yemesi, garip bir takım aletler kullanması, çevresine gizlice bakarak her şeyi nasıl becereceğini öğrenmesi, anlayışı üzerinde bir sel gibi akmakta olan etkileri alması ve onları zihninde açıklayıp sıraya koyması gerekiyordu. Kıza karşı duyduğu ve kendisini boğucu, sancılı bir huzursuzluk şeklinde rahatsız eden özlemin farkında olmak, kızın yürüdüğü bu hayat katındaki yürüyüşe adım uydurması, arzularının dürtüsünü duymak ve zihnine ona nasıl ulaşacağına dair düşünce ve belirsiz planlar içinde hiç durmadan dolaştırmak. Ayrıca sırf hangi çatalın, hangi bıçağın ne vakit kullanacağını kestirebilmek amacıyla gizliden gizliye attığı bakışla karşısında oturan Norman'a veya başka birisine ulaştığında onun özelliklerini zihni hemen yakalıyor ve bu özellikleri değerlendirmeye, bunların ne olduğunu hep kızla kıyaslayarak sezmeye çalışıyordu. Konuşması, kendine söylenen, ortada dolaşan konuşmaları duyması, devamlı olarak gem vurmak zorunda bulunduğu düzensiz konuşmaya eğik diline rağmen gerektiği zaman cevap vermesi de lazımdı. Üstelik bunca sıkıntısına rağmen kafasındaki karışıklıklar arttıran bir de uşak vardı. Ortaya halledilmesi lazım gelen bir takım bilmeceler, kelime oyunları çıkaran ve uğursuz bir sfenks gibi devamlı tehlike halinde sessiz sedasız omzunun üzerinde beliren uşak. Sofrada el tasmalarının ne işe yaradığını düşünerek bütün yemek boyunca huzursuz oldu. Hayata dair düşüncelerini derinden etkileyen, sarsan, aynı zamanda da en üstünde yer alan bu kişilere nasıl davranması gerektiği sorusunu nasıl aşacaktı? Durmadan endişe içinde bu sorunu çözmeye çalıştı. Kendini olduğundan başka türlü göstermesi, rol yapması şeklinde korkunç fikirler geliyordu aklına. Bunlardan daha da korkunç olan ve onu gülünç duruma düşüreceğini bildiği daha korkunç fikirler de geliyordu. Nasıl davranması gerektiği hakkında bir karara varmaya çalıştığı yemeğin birinci kısmında çok sessiz durmuştu. Bu sessizliğiyle bir gün önce eve akşam yemeğine vahşi bir adam getireceğini, korkmalarına sebep bulunmadığını, zira onun çok ilgi çekici bir vahşi olduğunu göreceklerini bildiren Arthur'un sözlerine yabancı çıkardığını bilmiyordu. Martin Eden bunu kendiliğinden bilemezdi. Şu sırada onun ağabeyinin bu ağabeyi tatsız bir kavgadan o kurtardığı halde kendisine ihanet etmiş olabileceğini aklı alamazdı. Onun içinde o masaya oturmuş, hem kendini çevresinde onların büyüsüne kaptırmış, hem de büyük bir sıkıntı içinde kendi uygunsuzluğunu düşünüyordu. İlk kez yemek yemenin sadece fayda amacıyla yerine getirilen bir iş olmadığını anladı. Ne yediğinin farkında değildi. Sadece yemekti işte. Yemek yemenin estetik bir fonksiyon olduğu bu masaya oturmuş, güzelliği olan aşkını doyuruyordu o. Bu masada bir şeyler yemek aynı zamanda zihni bir çalışmaydı. Düşünceleri harekete gelmişti. Kendisine hiçbir şey anlatmayan, ayrıca kitaplarda gördüğü ve kafalarının çapı yeteri kadar geniş olmadığı için kendi tanıdığı erkekler ve kadınlar arasında hiçbirinin söyleyemediği kelimelerin
konuşulduğunu duydu. Bu kelimelerin bu harika aile bireylerinin dudaklarından gelişigüzel kelimelermiş gibi döküldüğünü gördükçe zevkten ülperiyordu. Kitaplardaki güzellikler ve üstün kuvvetler gerçekleşiyordu işte. O, insanın kendi hayallerinin, fantazinin çatlakları arasında dışarı sızarak gerçekleştiği gördüğü nadir, mutlu anlardan birini yaşıyordu. Şimdiye kadar hiç böyle yüksek, lüks, aristotak bir hayat görmemişti. Onun içinde dinleyerek, izleyerek, zevk alarak kıza "Evet miss" veya "Hayır miss", annesine de "Evet madam" veya "Hayır madam" diye tek heceli kapalı kelimelerle cevap vererek kendini geri planda tutuyordu. Bir denizci alışkanlığı ile dilinin ucuna gelen "Evet efendim" ve "Hayır efendimleri" onun kardeşlerine de söylememek için kendini zor tuttu. Bunun uygun olmayacağını ve kendi bakımından bir aşağılığın kulübü demek olacağını hissetti. Bu ise eğer kızı tavlayacaksa hiçbir zaman fayda vermezdi. Üstelik gururu da böyle emrediyordu ona. Bir ara içinden kendi kendine "Tanrı hakkı için" diye bağırdı. "Ben de onlar kadar iyiyim işte. Gerçi onlar benim bilmediğim bir sürü şey biliyorlar ama ben de öğrenebilirim bunların birkaçını." Bunun hemen arkasından kız veya annesi ona "Mr. Eden" diye hitap edince saldırıcı gururunu unuttu. İçine bir sıcaklık, bir haz kapladı. O, medeni bir adamdı yani. Kitaplarda okuduğu insanlarla omuz omuza yemek yiyen bir adamdı. Kendisi de bu kitapların içine girmiş, cilt cilt kitap sayfaları içinde bir serüven yaşıyordu. Arthur'un hayvan betimlemesini yalancı çıkarmış, yabani bir vahşiden çok kuzucuk gibi görünmüştü. Ancak zihnini bu hareket yolu bulmak için işkencelere sokmaktan kurtulamıyordu. Gerçekte hiç de bir kuzucuk değildi. Böyle ikinci adam gibi geri planda kalmak yaratılışlarındaki son derece keskin üstünlük vasfına da asla uymuyordu. Yalnız zorunlu durumlarda konuşuyor, birçok dilden kelimeleri içine alan sözcük dağarcığında uygun olduklarını bildiği fakat telaffuz edemeyeceğinden korktuğu kelimeler üzerinde kendi kendine tartışıp anlaşılmayacaklarını veya çiğ ya da kaba düşeceklerini bildiği kelimeleri bir kenara atmaktan ileri gelen duraksamalar ve takılmalar anımsandığında masaya geldiği zamanki yürüyüşüne benziyordu. Ama o bütün bu süre içinde kelime seçiminde gösterdiği dikkatin içindeki ifade etmesine engel olup kendisini bön bir duruma soktuğunu da bilerek bunun ıstırabını çekti. Diğer yandan hürriyet aşkı da tıpkı boynunun bir yakanın kolalı zincirine isyan edişi gibi bu sınırlamalara isyan ediyordu. Ayrıca buna daha fazla devam edemeyeceğini de iyice aklı yatmıştı. O, yaratılıştan kuvvetli bir düşünüş ve hassasiyete sahipti ve yaratıcı ruhu onu sıkılaştırarak sabırsızlanıp duruyordu. Delikanlı ifade kazanmak, bir biçim alabilmek için kendinin nerede olduğunu unuttu. Eski cümleler dudakları arasında kayıp kurtuldu. Bir ara omzunun dibinde sözünü kesip canını sıkan uşakların kendisine getirdikleri bir şeyi reddederek kısa ve kuvvetli bir şekilde "Pöh" dedi. O anda masadakilerin sinirleri gerildi. Hayvanlar gibi kulaklarını kabartmış bekliyorlardı. Uşağın yüzündeki kendini beğenmişçesine bir memnuniyet ifadesi belirdi. Martin Eden ise mahcubiyetten yerin dibine geçmişti. Ancak kendini çabuk topladı. "Bu Kanada dilinde tamam demektir" diye açıkladı. Birden ağzımdan kaçtı. "Pow" diye yazılır. Kızın düşünceli ve meraklı gözlerinin ellerine takıldığını fark etti. Keyfi açıklamada bulunmaya elverişli olduğundan
Şu Pasifik posta vapurlarından biriyle gelmiştim de dedi. Rötar yapmıştı vapur. Biz de bu yüzden Pututşort limanında zenciler gibi çalışmak zorunda kaldık. Yük istif ettik. Mallar çeşitliydi. Bunun ne demek olduğunu bir bilseniz işte. Deriler böyle yüzüldü. Buna karşılık kız, "Oh, bunu sormak istemedim," diye açıkladı. "Elleriniz bedeninize oranla çok küçük görünüyor da." Martin Eden'ın yanaklarını ateş bastı. Bunu da bir başka kusurunun ortaya çıkarılışı olarak kabul etmişti. Önemsemezmiş gibi. "Evet," dedi. "Fazla zora gelemeyecek kadar küçüktür ellerim. Kollarım ve omuzlarımla bir katır gibi vurabilirim. Çok kuvvetlidir onlar. Adamın çenesine yapıştırdım mı, çeneyle birlikte ellerim de eziliyor." Söylediği şeyden ötürü kendi de memnun olmamıştı. Kendini çok aşağılık buluyordu. Dilini tutamamış, hiç de hoş olmayan şeylerden söz etmişti. Kız, her ne kadar onun huzursuzluğunun sebebini bilmiyor idiyse de huzursuz olduğunun farkındaydı ve anlayışlılık göstererek, "Arthur'u tanımadığınız halde yardım etmekle cesaret göstermişsiniz," dedi. Buna karşılık Martin Eden kızın bu hareketini anlamış ve sıcak dalga halinde içinden taşıp gururunu yenen minnettarlıkla dilinin derbederliğini unutmuştu. "Bir şey değil canım," dedi. "Hangi herif olsa yapardı bunu başkası için." O sokak çapkınları sürüsü de bela arıyordu. Hem Arthur'un da onların keyfine dokunduğu gibi yoktu. Sonra kalkıp Arthur'un üstüne yürüdüler. Ben de onların üstüne yürüdüm. Birkaç tanesine yerleştirdim. İşte ellerimin derisinin bir kısmı serserilerden birkaçının dişleriyle birlikte orada gitti. Ne olursa olsun yapıştırırım ben. Gördün mü böyle? Tam kendi ahlak bozukluğunun çukuruna düşmek üzereyken ve tam onunla aynı havayı teneffüs etmiş olmasının da para etmeyeceği bir anda ağzı açık durakladı. Öyküyü Arthur alıp feribotta sarhoş serserilerle başından geçen macerayı, Martin Eden'ın nasıl yetişip kendisini kurtardığını 20. kez anlatırken o bir başına kendini nasıl da gülünç duruma soktuğunu düşünüp bu kişilere karşı nasıl davranması gerektiği sorunu üzerinde daha büyük bir azimle çalıştırdı kafasını. Şu ana kadar hiç de başaramamıştı bu işi. O onların kabilesinden değildi ve onların dilini konuşamıyordu. Sorunu kendi kendine işte böyle koydu. Onların cinsinden olmak için sahtekarlık yapamazdı. Maskesi düşerdi sonra. Üstelik maske takınmak onun yaratılışına çok uzaktı. Onun iç dünyasında yapmacağı hileye yer yoktu. Ne olursa olsun neyse o olmalıydı. Henüz onlar gibi konuşamıyordu ama yine de zamanla konuşacaktı. Buna karar verdi. Ama bu sırada da konuşması lazımdı ve bu konuşma kendi usulünce doğal ses tonu biraz daha aşağı perdeden ve onları fazla sarsmayacak bir şekilde olmalıydı. Ayrıca kendine tanıdık gelmeyen hiçbir şeye, hatta susarak kabul eder gibi görünmek suretiyle bile bildiğini iddiaya kalkışmayacaktı. Bu kararını uygulamak amacıyla kızın erkek kardeşleri üniversite işlerinden konuşurlarken birçok defalar trik kelimesini kullanınca Martin Eden sordu. "Trik nedir?" "Norman, trigonometri," dedi. Matt'ın yüksek bir sesle. Bunun üzerine Norman'ı güldüren ikinci soru geldi. "Peki Matt, ne oluyor?" "Matematik, aritmetik." Başını salladı Martin Eden. Sınırsızlığı belli olan bilgi silsilesinden pırıltı halinde bir kaçamak görüntü yakalamıştı. Gördüğü şey elle tutulur bir hal aldı. Olağanüstü hayal gücü soyut olan şeylere somut bir biçimde veriyordu. Bu gençlerin anlattıkları trigonometri, matematik ve bütün bilgi alanı beynindeki simya laboratuvarında hep birer görüntü haline döndü. Gördüğü sanrılar geçidi
ya belli belirsiz bir parlaklığa bürünmüş ya da ışıltı parıltılarla çakan yeşil yapraklar, ormanlardaki açıklıklar silsilesiydi. Uzaklarda ayrıntılar erguvan rengi bir peçe halindeki sis altında belli belirsiz görünüyordu. Ama bu sisin ardından meçhullerin göz alıcılığı, masalların aldatıcılığı bulunduğunu biliyordu. Bu ona bir şarap gibi geldi. Burada macera vardı. Kafayla, elle yapılacak bir şey, fethedilecek bir dünya vardı ve o anda belleğinin derinliklerinden fethetmek, onu bu yanında oturan leylak gibi soluk ruhu kazanmak düşüncesi yukarıya doğru hücum etti. Bu parıltılı hayali akşamdan beri yabani adamını konuşturmaya çalışan Arthur paramparça edip dağıttı. Martin Eden verdiği kararı hatırladı. İlk defa olduğu gibi davrandı. Başlangıçta bilinçli ve bile bile yaptı bunu ama çok geçmeden hayatı kendisini dinleyenlerin gözü önünde kendi bildiği şekliyle yaratmanın, belirtmenin sevinci içinde kaybetti vaktini. Vaktiyle Balkon adlı bir kaçakçı yelkenlisinde tayfalık ettiği sırada yelkenli gümrük muhafaza motoru tarafından bağlanmıştı. O zaman gözlerini dört açmıştı, şimdi de gördüklerini anlatabilirdi. Çırpıntılı denizi, adamları ve gemileri onların gözleri önünde canlandırdı. Onlar da onun gördüklerini onun gözleriyle görene kadar hayal gücüne aktardı. Bir sanatçı fırçasının dokunuşuyla renk ve ışık içinde alev alev yanan hayat tabloları çizerek engin ayrıntılar yığını içinden insana işleyen öyle anları geçti ki dinleyiciler de onunla birlikte o kaba konuşmaların, kaba heyecanının, kaba kuvvetin akıntısına kapılıp sürüklendiler. Hikaye ediş tarzının canlılığı ile konuşurken kullandığı deyimlerle onları zaman zaman sarstı ama her seferinde vahşetin, korkunun hemen peşinden güzelliği getirdi. Trajik olayları daima denizcilerin ters, değişik düşünüşlerini, tuhaflıklarını yorumlayarak mizahla açıkladı. Kız konuştuğu sürece ona ürkmüş gözlerle baktı durdu. Martin Eden'ın içindeki ateş onu da ısıtmıştı. Kız, yoksa bütün ömrünce üşümüş müyüm ben diye kendi kendine hayret etti. İçinden bir volkan gibi kuvvet, gürbüzlük, sıhhat fışkıran, alev alev yanan bu erkeğe yaslanmak istedi. Zorlu bir yaslanma isteği duydu ve çaba göstererek buna karşı koydu. Sonra da başka bir karşıt kuvvetin onu erkekten öteye çektiğini hissetti. Hayatın gerçek kirini etin ta içine dokuyan zahmetin, güçlüklerin çirkinleştirdiği bu parça parça olmuş ellerden, yakanın meydana getirdiği o kırmızı izden, o fırlak adalelerden nefret etmişti. Martin Eden'ın yontulmamış hali onu korkutmuştu. Konuşmasındaki her kabalık, konuşmasına hayatının her kaba safhasında da ruhuna hakaret gibi gelmişti. Sonra yeniden kendisini hep ona doğru çeken kuvvetli hissetti ve sonunda kendi üzerinde bu kadar büyük etki yaratabilmek için onun uğursuz bir insan olması gerektiğini düşündü. Kafasında kuvvetle yer etmiş bulunan her şey sallanmaya başlamıştı. Martin Eden'ın öyküleri ve maceraları bütün gelenekleri tepeliyordu. Onun sakin sakin anlattığı korkunç tehlikeler, onun istekli gülüşü önünde hayat artık ciddi çabalar, sınırlamalar gerektiren bir işi olmaktan çıkarak oynanıp zevk alacak, önemsenmeden alt üst edilecek, kayıtsızca bir kenara fırlatılacak bir oyuncak haline almıştı. İçinde bir haykırış, öyleyse oyna diye çın çın çınladı. Eğer böyle istiyorsan yaslan ona ve ellerinin önünde boynuna koy. Bu düşüncenin pervasızlığına içinden haykırmak geldi ve boş yere kendi temizliğiyle kültürüne bir paha biçmeye, olamadığı şeylere karşı kendini koyarak denge kurmaya çalıştı.
Çevresine göz gezdirdi ve herkesin dikkatini kendinden geçmişçesine ona verdiğini gördü. Eğer annesinin gözlerindeki dehşet ifadesini görmemiş olsaydı ümitsizliğe düşmek üzereydi. Doğru, bu büyülenmişçesine bir dehşet ifadesiydi ama yine de dehşetti ya. Bu adam uzayan karanlıklardan gelen bir uğursuzluktu. Annesi bunu anlamıştı. Annesi haklıydı. Her zaman her şeyde olduğu gibi. Bunda da annesinin yargısına güvenecekti. Artık Martin Eden'ın ateşi onu ısıtmıyordu ve artık ondan duyduğu korku içine işlemiyordu. Daha sonra piyanoda onun için çaldı ve bu çalışta Martin Eden onları ayıran çıkmazın anlaşılmazlığı belli belirsiz bir amaç halinde belirtisinin saldıracağını hissetti. Çaldığı müzik Martin Eden'ın kafasına ve merhametsizce indirdiği bir topuz gibi geldi. Bu topuz onu sersemletip yere sermesine rağmen yine de tahrik etti. Kıza saygıyla baktı. Genç adamın kafasının içindeki çıkmaz tıpkı kızın kafasında olduğu gibi büyüdü. Ama bu çıkmazı geçme hırsı çıkmazın büyümesinden daha büyük bir hızla yükselip sivrildi. Ne var ki ondaki inceliklerin ölçüsü bilhassa müzik çalırken bütün akşam oturup da bir deniz çıkıntısını seyretmesine engel olacak kadar karmaşıktı. Çalınan müzik dikkat çekecek kadar hassastı. Bu tıpkı kuvvetli bir içki gibi içindeki cesur duyguları ateşliyordu. Hayal gücünü kavrayıp onu gökteki bulutlar arasında uçuran bir uyuşturucu ilaç gibi. Bu içki pis gerçeği uzaklaştırıp zihnine güzellikleri bir sel gibi akıtarak aşkın bağlarını çözdü ve topuklarına kanatlar ekledi. Kızın çaldığı müzikten bir şey anlamıyordu. Bu danslardaki piyano tıngırtılarından veya şimdiye kadar bağıran bando mızıkalarından başka türlüydü. Ancak kitaplarda bu çeşit müzikten söz edildiğine rastlamıştı. Başlangıçta belirli basit ritimlerin oynak bölümlerini bekleyerek onun çalışını daha çok imana dayanan bir anlayışla anlam vermeye çalıştı. Ama bu bölümler fazla devam etmeyince şaşaladı. Tam bu bölümlerdeki canlılığı yakaladığı, hayalini göklere açılmaya hazırladığı sırada bunlar onun için hiçbir anlam taşımayan, tırmalayıcı, karmakarışık sesler kalabalığı içinde kaybolup gidiyor. Bu da hayal gücünü hareketsiz bir ağırlık gibi tekrar yere indiriyordu. Aklı bunun arzularını reddetmiş olmak için bile bile yapıldığı fikrine takıldı bir an. Bir ara kızın ruhundaki çelişkileri yakaladı ve onun ellerinin piyano tuşları üzerinde gönderdiği haberi sezmeye çalıştı. Sonra bu düşünceyi değersiz ve olanaksız bulup uzaklaştırıp kendini müziğe daha serbestçe verdi. O eski tatlı hal yeniden oluşmaya başladı. Ayakları artık toprağa basmıyordu, eti de bir ruh olmuştu. Gözlerinin önünde ve gözlerin ardında bir ihtişam parıldıyordu. Sonra önündeki sahne kayboluverdi ve o kendisi için çok sevgili olan bir dünya üzerinde sallanarak uzaklaştı. Hayaline üşüşen bir rüya kalabalığı içinde bilinenlerle bilinmeyenler birbirine karışmıştı. Güneşle yıkanan ülkelerin acayip limanlarına girip vahşiler arasında kimsenin şimdiye kadar görmediği pazarlara ayak bastı. Baharat kokulu adaların kokusunu tıpkı denizde geçirdiği soluk almayan sıcak gecelerdeki gibi ya da sıcak iklimlerin uzun gündüzleri boyunca ardındaki firuze renkli denizde palmiyelerle süslü mercan adaları gömülüp önündeki firuze renkli denizde palmiyelerle süslü mercan adaları yükselirken güneydoğu rüzgarlarına karşı yol aldığı zamanki gibi burun delikliklerinde duydu. Resimler düşünce kadar büyük bir hızla gelip geçiyorlardı. Birden iri yapılı bir ata binmiş, büyülü renklerle çevrelenmiş, renkli çöl ülkelerine uçarcasına geçiyor,
Başka bir an sıcak pırıltılar arasında Ölüm Vadisi'nin beyazlamış bir mezar ağına benzeyen derinliğinde aşağıya bakıyor veya üzerinde büyük buz adalarının güneş altında parıldayarak yükseldiği donmakta olan bir okyanusta kürek çekiyordu. Hindistan cevizlerinin kıyıda mırıltılı seslerle kırılan dalgalara doğru uzandığı bir mercan adasının kumları üzerine uzanmıştı. Eskiden kalma bir büyük gemi dişinin teknesi mavi alevlerle yanıyor. Bu alevlerin ışığında ve aletlerin tıngırtısıyla tamlarına gümbürtücesine uyanarak şarkı söyleyen şarkıcıların aşk çığlıkları arasında yarı çıplak dansözler dans ediyordu. Bu şehvet dolu bir tropik gecesiydi. Geri planda bir volkan kraterinin silüeti yıldızlara doğru yükseliyordu. Yukarıda soluk bir hilal sürükleniyor, gökte alçalmış olan Haç burcu pırıl pırıl yanıyordu. O bir çalgıydı. Onun bildiği hayat, onun bilincini oluşturan büyük hayat da bu çalgının telleriydi. Müziğin akışı ise bu tellere çarparak onları anılar ve hülyalarla titreştiren bir rüzgardı. Sadece hissetmekle kalmıyordu. O, duygu bir biçim, renk ve parıltı halinde içini kaplamış, hayalinin el attığı her şeyi bir çeşit yüce tılsımla bir yolda cisimlendiriyordu. Geçmiş, hal ve gelecek sarmış dolaş olmuştu. O, geniş sıcacık bir dünya üzerinde yüce serüvenler, onun uğruna yapılan asil işler arasında, evet, onunla birlikte onu kazanarak, koluyla sarıp kafasındaki imparatorlukta bir uçuş hafifliği içinde taşıyarak dalgalanmaya devam etti. Kız ise omzunun üzerinde ona baktı ve bütün bunları Martin Eden'ın yüzünde görür gibi oldu. Bu ses dünyasının öte yanına bakan ve bu dünyanın arkasında hayatın kalp atışlarını, insan ruhunun hayaletlerini gören gözlere sahip değişmiş bir yüzdü. Kız bu düşünceler içinde ürktü. Yontulmamış, sağa sola sallanarak yürüyen kaba saba adam gitmişti. Eğreti elbisesi, berelenmiş elleri ve güneşte yanmış yüzü yerinde duruyordu. Ama bütün bunlar bir hapishanenin parmaklıkları gibiydi ve kız bunların arasından bir büyük ruhun varlığını gördü. O zayıf dudakların konuşma yetersizliği yüzünden ifade edilemeden sessiz duran fakat geleceği gözleyen bir ruh. Bunu sadece şimşek gibi çakan bir an içinde fark etti. Sonra kaba saba adamın geri geldiğini gördü ve hayalinin kendisine oynadığı oyunu güldü. Ama bir an içinde görünen o hayalin bıraktığı etki devam etti. Martin Eden için yalpa vura vura çekilip gitme zamanı geldiğinde de ona Swinburne ciddi ile bir de bowling ciddi yerdi. İngilizce kurslarından birinde Browning'i okuyordu. Ayakta durmuş mahcubiyetinden kıpkırmızı, teşekkürlerini kekelerken Martin Eden'ın o kadar çocuksu bir hali vardı ki kızın içinden analık içgüdüsünün harekete geçtiği bir acıma dalgası kaynatıp taştı. Ne kaba saba adam aklına geldi, ne hapsedilmiş ruhu, ne de pek fazla erkekçe bakarak kendisini hem hoşlanılıp hem de korkutan adama hatırladı. O şimdi sadece önünde durmuş, elini bir Hindistan cevizi rendesi gibi törpüleyen nasırlı elleriyle toka etmekte olan bir çocuk görünüyordu ve bu çocuk heyecandan her yanı titreyerek şöyle diyordu: "Hayatımın en büyük anı. Ben hiç alışık değilim." Çaresizlik içince çevresine bakınarak. Böyle insanlara, böyle evlere, bunlar benim için yepyeni, üstelik hoşuma da gidiyor. Martin Eden kızın kardeşlerine iyi geceler dilerken kız da ona "Umarım tekrar uğrarsınız." dedi. Martin Eden başını şapkasına geçirdi. Kapıdan karamsarlık içinde çıkıp gitti. Arthur sordu:
Ne düşünüyorsun onun hakkında bakalım? Kız cevap verdi. Çok ilgi çekici, çok da genç. Kaç yaşında? 20. Hemen hemen 21. Bu akşam sordum. O kadar genç olacağını tahmin etmiyordum. Rose kardeşini iyi geceler dilemek için öperken kafasından ben ondan 3 yaş büyüğüm diye geçirdi. Aristokrat evin biçimli merdivenlerinden sakin sakin inen Martin Eden'ın eli istemi dışında ceketinin cebine gitti. Bu yaralardan kabuk bağlamış, el kahverengi tonguda bir sigara kağıdı ve bir tutam Meksika tütünüyle çıktı. Tütünü hızlıca kağıda sararak sigara haline getirdi. Sanki aylarca sigara içmemiş gibi ilk nefesi alabildiğince derin çekip ciğerlerinin ta içine gönderdi ve uzun, devamlı bir nefes halinde tekrar dışarı verdi. Bir huşu ve hayret nidası halinde yüksek sesle "Hay Allah" dedi. "Hay Allah" diye tekrarladı. Ardından "Hay Allah" diye mırıldandı. Sonra elini yakasına götürüp gömleğini sökercesine açtı ve kaba ellerini cebine tıktı. Soğuktu ve yağmur çiseliyordu ama buna karşı tuttu şapkasını çıkardı. Kayıtsızlık içinde yalpa vura vura bağrını kıl kökleri görününceye kadar açtı. Kendinden geçmişti. Hayal kuruyor, az önce üzerinde derin etkiler bırakan sahneleri kafasında yeniden şekillendiriyordu. Sonunda o kadına rastlamıştı. Bir gün gelip karşılaşacağına dair uzaktan uzağa bir umut beslediği kadına. Masada onun yanında oturmuştu. Onun elini elinde hissetmiş, gözlerinin içine baktığında güzel bir ruhun hayalini görmüştü. Bu ruhun parıldadığı gözlerle bu ruha bir ifade, bir biçim kazandıran et, bu ruhun kendisi kadar güzeldi. Onun bedenini bir et yığını olarak düşünmemişti. Bu, onun için yepyeni, anlatılmaz bir şeydi. Tanıdığı kadınları hep böyle et yığını olarak düşünmüştü şimdiye değin. Onun eti ise bir başka türlüydü. Onun bedenini eksikliklere, hastalıklara hedef olmaya esir bir beden olarak düşünmemişti. Onun bedeni ruhunun kıyafeti olmaktan daha da fazla bir şeydi. Bu, onun ruhunun bir görünüşü, ondaki tanrısal cevheri, saf, cana yakın billurlaşmasıydı. Tanrısallık hakkındaki bu fikri onu ürküttü. Onu sarsarak rüya aleminden alıp ayık düşünceler alemine getirdi. Şimdiye kadar tanrısal olana dair hiçbir ipucu, hiçbir beklenti ona ulaşamamıştı. Tanrı'ya hiçbir zaman inanmamıştı. Ruhani önderlerle ve onların ruhların ölümsüzlüğü fikirleriyle tatlı tatlı eğlenip daima dinsiz kalmıştı. Öte yanda bir hayatın bulunmadığına inanıyordu. Hayat buradaydı. Şimdi vardı, ondan ötesi sonsuz karanlıklardan ibaretti. Kızın gözlerinde gördüğü şey ruhtu. Asla ölmeyecek olan sonsuz ruh. Tanıdığı hiçbir erkek veya kadın ona ölümsüzlükten haber vermemişti. Halbuki o vermişti. Kız ilk baktığı dakikada fısıldamıştı onun kulağına. Yürürken kızın yüzü gözlerinin önünde solgun ve ciddi, tatlı ve hassas, ancak bir ruhun gülümsemesiyle şekilde acıma ve şefkatle gülümseyerek ve kendi aklının alabildiği saflıktan da saf bir halde parıldıyordu. Bu saflık Martin Eden'a bir darbe gibi geldi, onu ürküttü. O iyiliği ve kötülüğü biliyordu ama saflık varoluşun bir niteliğiydi ve onun kafasına hiç girmemişti. Şimdi ise ondaki saflığı iyilik ve temizliğin en üst derecesi olarak düşünüyordu. Bir araya geldikleri zaman sonsuz hayatı oluşturan bir iyilik ve temizlik. Martin Eden birdenbire sonsuz hayatı anlamak ihtirasıyla yanmaya başladı. Onun ayağını su bile dökmeye layık değildi. Bunu biliyordu. O gece onu görmesini, beraber olmasını, konuşmasını sağlayan şey bir mucize, kaderinin akıl almaz bir cilvesiydi. Böyle bir şeye layık olamazdı. Böyle uğurlu bir şansa hak kazanmamıştı o.
Esas itibariyle Martin Eden dindarca bir ruh hali içindeydi. O kendini yine kendi gözünde hepten küçük gören, alçaltan, alçak gönüllü bir adamdı. Günahkarlar böyle bir düşünüş tarzı içinde pişmanlık duyarlar. O da günahlarından ötürü vicdan azabı duyuyordu. Ancak pişmanlık içinde alçak gönüllü kimseler nasıl gelecekteki asil varlıklara ait hayaller görürse, o da öylece kıza sahip olmakla ulaşacağı hale dair muhteşem hayaller gördü. Fakat kıza sahip olma hayali donuk, puslu ve onun bildiği sahip oluştan bütün farklıydı. İhtirası çılgın kanatlar takmış, onu yükseklere uçuruyor ve o, onun düşüncelerini paylaşarak güzel ve asil şeylerden onunla birlikte zevk alarak birlikte yükseklere tırmandığını görüyordu. Onun sahip olmayı hayal ettiği ruh herhangi bir kabalıktan arınmış, bir türlü kesin bir düşünce şekline sokamadığı hür bir ruh yoldaşlığıydı. Bunu düşünmedi. Bu konuda hiç düşünmedi. Duygu aklın yerini almış ve o hissin yücelip manevileşerek hayatın en yüksek noktalarının ötesine açtığı bir hassasiyet denizinde haz içinde sürükleniyor, içinde bir nabız gibi atan şimdiye kadar hiç bilmediği heyecanlarla ülperiyordu. Bir sarhoş gibi sendeleyerek giderken yüksek sesle ateşli mırıldandı. Hay Allah, hay Allah. Bir sokağın köşesinde duran bir polis ona şüpheli baktı ve gözü denizci çantasına ilişti. Polis memuru sordu. Nereden aldın onu? Martin Eden hayal dünyasından tekrar gerçek dünyaya döndü. Onun çarçabuk düzenlenebilen her çeşit yarığın çatlağın içine sızıp köşe bucağı doldurabilen akıcı bir organizma vardı. Polisin seslenişiyle birlikte durumu derhal açıkça kavrayarak eski halini alıverdi. Ne güzel değil mi diye güldü polise. Yüksek sesle konuştuğumun farkında değildim. Polis teşhisini koyarak biraz sonra da öteceksin dedi. Yok ötmem. Sen bana bir kibrit ver de ikinci tramvaya atlayıp eve gideyim. Hemen sonrasında sigarasını yaktı, iyi geceler dedi ve yola gitti. Tepesini attırmaz mı insanın diye içinden söylendi. Aynasıza bak, beni sarhoş sandı. Gülümsedi ve kendi kendine düşündü. Galiba da sarhoştum diye ekledi. Ama bir kadın yüzünün beni sarhoş edeceği aklıma gelmezdi. Telgraf Caddesi'nde Berkeley'e giden bir tramvaya atladı. Tramvay şarkı söyleyip kolejlilere özgü sevinç çığlıkları atan çoluk çocukla ve delikanlılarla doluydu. Bunları merakla inceden inceye süzdü. Bunlar üniversite öğrencileriydi. Onun gittiği üniversiteye gidiyordu. Onunla aynı sınıftan idiler. İsteseler onunla tanışabilirler, onu her gün görebilirlerdi. Düşünceleri oradan oraya dolaşmaya devam etti. Gözleri birbirine çok yakın, sarkık dudaklı biri dikkatini çekti. Bu herifin berbat biri olduğuna karar verdi. Bu eğer gemiye çıksa sinsinin, mızmızın, boşboğazın biri olurdu. Martin Eden bu adamdan çok daha mükemmel bir erkekti. Bu düşünce neşesini yerine getirdi. Sanki bu düşünce onu kıza daha çok yaklaştırmıştı. Kendini öğrencilerle kıyaslamaya başladı. Vücudunun kaslı mekanizmasının gitgide daha iyi farkında olduğunu başladı. Ve bedenen bunların hepsinin üstünden olduğunu kanaat getirdi. Ya kafaları? Bu öğrencilerin kafaları kızın konuştuğu gibi konuşabilmelerini sağlayan bilgilerle doluydu. Bu düşünce canını sıktı. Peki ama beyin ne güne duruyor? Diye kendi kendine hırsla sordu. Onların yapabildiklerini o da yapabilirdi. O hayatında kendisini yaşarken diğerleri hayatı kitaplardan öğrenmeye çalışıyorlardı. Gerçi başka türlü bir bilgiydi onunki. Yine de beyni bunların beyni kadar doluydu bilgiyle. Bunların kaç tanesi bir çıma düğümü atabilir, dümen dolabının başına geçebilir ya da gözcülük yapabilirdi acaba?
Hayatı tehlikeli, cüretli, güç ve zahmetli işlere ait sıra sıra resimler halinde önüne serildi. Öğreniş sırasında düştüğü başarısızlıkları, atlattığı kötü durumları hatırladı. Ama yine de bu kadarını başarabilmişti işte. Bunlar da ileride hayata atılmak ve onun gibi kötü haller geçirmek zorunda kalacaklardı. Pekala onlar bu işle uğraşırken o da hayatın öbür tarafını kitaplardan öğrenirdi. Tramvay evlerin seyreldiği Oakland, Berkeley'den ayıran bölgeden geçerken gözleriyle ön cephesini boydan boya üzerinde Higginbottom bakkalı yazılı gösterişli bir tabela katlayan 2 katlı tanıdık bir evi araştırdı. Martin Eden bu köşede indi. Bir an gözleri tabelaya takılı kaldı. Bu tabela ona üzerindeki kelimelerin anlattığı şeyin ötesinde bir şeyler anlatıyordu. Sanki harflerin içinden bir kişiliğin küçüklüğü, bencilliği ve aşağılık hileciliği çıkıyor gibiydi. Bernard Higginbottom kız kardeşiyle evliydi ve o bu adamın çok iyi tanıyordu. Bir anahtarla içeri girdi. Merdivenlerden 2. kata çıktı. Burada eniştesi oturuyordu. Dükkan aşağıdaydı. Havada bir çürük sebze kokusu vardı. Holden geçerken kızlı erkekli sayısız yeğenlerinden birinin oraya bıraktığı bir oyuncak araba yüzünden sendeledi ve dan diye akseden bir gürültüyle kapıya bindirdi. Cimri diye düşündü. 2 sentlik gaz yakamayıp kiracılarının boyunlarını kındıracak kadar pinti. El yordamıyla kapı tokmağını bularak aydınlık bir odaya girdi. Odada kız kardeşi Bernard Higginbottom oturuyordu. Kız kardeşi kocasının pantolonlarından birini yamıyordu. Bernard Higginbottom'la bir sandalyeye yaslanıp bacaklarını bir başka sandalyeye uzatmış, eski püskü keçe terlikler bulunan ayakları bu sandalyenin kenarlarından sarkar vaziyette vücudunu 2 sandalyeye bölmüştü. Samimiyetsiz, delici kara gözlerini devirerek okuduğu gazetenin üzerinden baktı. Martin Eden ne zaman ona baksa içinden bir çeşit iğrenme hissi gelirdi. Kız kardeşinin bu adamda ne bulduğu onu ilgilendirmezdi. Onda böcek etkisi uyandırır ve içinden hep onu ayakları altına alarak ezmek gibi bir his gelirdi. Bu herifin varlığına tahammül etmek için kendini sık sık bir gün onun suratını darmadağın edeceğim diye düşünerek teselli ederdi. Bir Sansar'ınkine benzeyen minicik zalim gözler kendisine şikayet eder yolu bakıyordu. Martin Eden evet dedi. Ne diyeceksin de bakalım. Mr. Higginbottom yarı sızlayıp yarı tehdit ederek kapıyı daha geçen hafta boyatmıştım dedi. Sendika ücretlerinin de ne olduğunu bilirsin. Daha dikkatli olmalısın. Martin cevap vermek istedi ama bunun çaresiz olduğu fikri kafasında yer etmişti. Duvardaki taş basması resmin tahammül edilmez iğrenç ruhluluğuna baktı. Buna hayret etti. Bu resmi her zaman beğenirdi fakat şimdi ona sanki bunu ilk defa görüyormuş gibi geldi. Ucuz bir resimdi. Bu evdeki diğer her şey gibi. Aklı biraz önce çıktığı eve gitti ve önce yağlı boya tabloyu sonra da ayrılırlarken elini sıktığı zamanki o her yanı saran tatlı haliyle onu gördü. Nerede olduğunu ve Bernard Higginbottom'un varlığını unuttu. Ta beyefendi soruncaya kadar. Martin ayıldı. O alaycı, haşin, korkak, boncuk gibi gözlerle baktı ve aynı gözler sahiplerinin aşağıdaki dükkanda satış yaptığı zamanki halleriyle sahte, yaltakçı, dalkavuk, köle gözleri sanki bir sinema perdesine akseder gibi hayaline aksediverdi. Evet diye cevap verdi Martin. Bir hayalet gördüm. İyi geceler Gertrude. Odadan çıkmak için kapıya yönelirken ayağı yamalı kilimin üstündeki bir sökük dikiş yerine takılıp sendeledi. Mr. Higginbottom sakın kapıyı hızlı çarpma diye uyardı. Martin kanının damarlarına sürünerek dolaştığını hissetti.
ama kendini kontrol ederek kapıyı arkasında yavaşça kapattı. Mr. Higginbotham karısına "Ben demedim mi?" gibilerden bakarak boğuk bir fısıltıyla "İçiyordu" diye düşüncesini açıklardı. "İçeceğini söylemiştim sana." Karısı başını sakin sakin salladı. "Gözleri parlıyordu" diye itiraf etti. Yakası yoktu, halbuki yakayla çıkmıştı giderken. Ama belki de 2 kadehten fazla içmemiştir. Kocası "Doğru dürüst ayakta duramıyordu" diye ısrar etti. "Dikkat ettim ona. Sendelemeden yürüyemiyordu. Kendinde duydun kadın." Haldı az daha yuvarlanıyordu. Karısı "Bana kalırsa Alice arabası yüzünden de o" dedi. "Karanlıkta görememiştir." Mr. Higginbotham sesi yükselmeye, öfkesi kabarmaya başladı. Dükkanda bütün gün kendini tutmuş, gizlemiş, kendi haline almak şevkini akşama ailesinin yanına saklamıştı. "Sana diyorum ki bu senin kıymetli kardeşin. Sarhoştu. Sesi soğuk, keskin ve kesindi. Dudakları ise her kelimeyi sanki bir kalıp makinesinden keser gibi konuşuyordu." Karısı içini çekti, ses çıkarmadı. Her zaman pasaklı elbiseler içinde gezen, etinin, işlerinin ve kocasının yüküyle her zaman yorgun, enine şişman bir kadındı. "Mr. Higginbotham, bu onun içine işlemiş diyorum sana. Babasından kalmış" diye suçlamayla sözüne devam etti. "Aynı şekilde de nalları dikecek. Biliyorsun bunu." Kadın onaylar yollu başını salladı. İçini çekti ve dikişine devam etti. Martin'in eve sarhoş geldiği konusunda anlaşmaya varmışlardı. Onlara güzelliği tanıtacak, o pırıl pırıl gözlerle o alev alev yanan yüzün ilk gençlik aşkının hayalini işaret ettiğini anlatacak ruh yoktu. Mr. Higginbotham karısının sebep olduğu ve kendini kızdıran sessizlik içinde birdenbire "Çocuklara çok güzel örnek oluyor" diye hırladı. Bazı zamanlar karısının kendisine daha fazla karşı gelmesini istediği oluyordu. Eğer bir daha yaparsa bu işi evi terk edip gitmesi gerekir. Anlaşıldı mı? Onun bu içki alemlerini çekemem. Ben masum çocukları onun ayyaşlığıyla bozamam. Mr. Higginbotham sözlüğüne yeni giren, daha geçenlerde bir gazete sütununda toparladığı bir kelimeyi beğeniyordu. "Bozmak derler. Budala. Başka adı yoktur bunun işte." Karısı yine iç geçirdi. Başını üzüntüyle iki yana sallayıp dikişine devam etti. Mr. Higginbotham okuduğu gazetenin üzerinden bir bakış atarak "Geçen haftanın kirasını ödedin mi?" dedi. Kadın başını evet der gibi sallayarak ekledi. "Daha da parası var. Tekrar ne zaman denize çıkıyor?" "Parası bitince herhalde" diye cevap verdi kadın. "Dün gemi aramak için San Francisco'ya gitmişti. Ama şimdilik parası var. Üstelik de tayfa yazılacağı gemiyi seçerken çok titizdir." Mr. Higginbotham, "Çalım satmak onun gibi güverte salağına kalmamış" diye hırladı. "Titizmiş o. Bana gömülü bir defileyi aramak için uzakça bir yere gitmeye hazırlanan bir yelkenliden bahsettiydi. Parası o zamana kadar yeterse bununla gidecekmiş." Kocası, "Eğer aklını başına toplayıp durulmaya razı olsaydı ona bir iş verirdim, arabayı sürerdi" dedi. Ama sesinde hiç de iyilikçi bir ifade yoktu. Tom ayrıldı. Karısının yüzünde büyük bir korku ve soru ifadesi belirdi. Bu gece ayrıldı. Carter'lara çalışarak. Benim verebileceğimden daha fazla para veriyor onlar. Karısı onu kaybedeceğini söylemiştim sana diye bağırdı. Verdiğin paradan daha fazlasını hak ediyordu o. Higginbotham, "Bana bak koca karı" diye böğürdü. "Sana benim işlerime burnunu sokma diye 1000 kere söyledim. Bir kere daha söylemek istiyorum." Kadın burnundan soluyarak "Vız gelir" dedi. Tom iyi çocuktu. Kocası ona yiyecek gibi baktı. Bu hafif yollu bir meydan okumaydı. "Eğer şu senin kardeşin olacak, yediğin ekmeğin değerinde bir adam olsaydı arabayı alırdı" diye hırladı. Kadın cevabını verdi. "Kirasını ödüyor yine de. Hem o benim kardeşim.
Üstelik sana borcu olmadığı müddetçe böyle sürekli üstüne varmaya da hakkın yok. Seninle 7 senelik evliyim. Ona da sevgim var. Öbürü sordu. Yatakta okumaya devam ederse gaz parası keseceğini söyledin mi ona? Mrs. Higginbotham cevap vermedi. İsyankarlığı kaybolmuş, şevki kırılan, ruhu yorgun etinin içine çekilmişti. Kocası karısını yenmişti. Kulakları karısının kesik kesik burnundan verdiği soluktan zevkle dinlerken kinci gözleri kıvılcım saçan bakışlarla kırpıştı. Karısını bastırıp susturmaktan büyük bir mutluluk duyardı. Hem kadın da bugünlerde kolayca susturuluyordu. Ama kulakça çıkarır gibi doğurduğu çocuklarıyla kocasının devamlı dırdırlarının enerjisini kemirip tükettiği evlilik hayatlarının ilk günlerinde işler başka türlüydü. İyi ya dedi Mr. Higginbotham. Yarın söylersin işte o kadar. Ha sonra unutmadan söyleyeyim sana. Yarın çocuklara bakması için Marian'ı çağırsan iyi edersin. Tom ayrıldığına göre yarın arabayla benim çıkmam lazım. Sen de aşağıda tezgahı bekleyeceğini bil. Karısı zayıf bir sesle itiraz etti. Ama yarın çamaşır günü. Sen de erken kalkıp çamaşırını yıka öyleyse. Saat 10'a kadar işe çıkmam. Gazetesini hırsla kıvırıp okumasına devam etti. Eniştesiyle yaptığı konuşma biraz önce yaşadığı bütün güzellikleri alıp götürmüş, Martin Eden'ın sinirlerin tepesine çıkarıp kanını tutuşturmuştu. Daha fazla konuşmaya gerek duymadan arka taraftaki karanlık sofada el yordamıyla ilerleyip içinde bir yatak, bir lavabo ve bir sandalyelik yer bulunan ufacık bir delikten ibaret odasına girdi. Mr. Higginbotham işleri karısı görebildiği müddetçe hizmetçi tutmayacağı kadar cimriydi. Ayrıca hizmetçi odası bir yerini 2 pansiyoner almalarına olanak veriyordu. Martin, Swinburne cildiyle Bromley'in cildine sandalyenin üzerine yerleştirdi ve yatağa oturdu. Bedeninin ağırlığını yatağın yaylarının kesik çığlığı karşıladı. Ama bu fark etmedi. Ayakkabılarını çıkarmaya hazırlanırken gözleri karşısındaki beyaz sıvalı duvara takıldı. Sıva çatıdan gelen suyu sızdıran kirli kahverengi uzun yarıklar halinde yer yer çatlamıştı. Bu kirli fon üzerinde hayaller tutuşarak akmaya başladı. Ayakkabılarını unuttu ve uzun uzun baktı. Bu uzun ve anlamsız bakışın sonunda dudakları kıpırdadı ve Ruth diye fısıldadı. Ruth bir hecenin bu kadar güzel olabileceğini hiç düşünememişti. Bu ses kulağına okşadı ve bunu tekrarlaya adeta sarhoş oldu. Ruth, bu tılsımlı, çok kuvvetli etkisi olan büyük bir kelimeydi. Bu kelimeyi her fısıldayışında onun yüzü kirli duvarı altın renkli bir parlaklıkla doldurarak gözlerinin önünde parlıyordu. Bu parlaklık duvarın üzerinde durmuyor, sonsuzluğa doğru uzanıyor. Martin Eden'ın ruhu da bu parlaklığın altında, derinliklerin içinde onun ruhunun peşinden gidiyordu. Ruhunun en iyi tarafları muhteşem bir sel halinde dışarıya dökülüyordu. Kızı düşünmek Martin'i soylurlaştırıp yıkamış, onun daha iyi olmasını ve daha iyi olmayı arzu etmesini sağlamıştı. Bu onun için yeni bir şeydi. Kendisini mükemmelliğe yönelten hiçbir kadın tanımamıştı şimdiye değin. Tanıdığı kadınlar tersine hep onu hayvanlaştıran bir etki yaratmışlardı. Bu kadınlardan birçoğunun onun için ellerinden geleni yapmış olduklarını bilmiyordu. Sanki kötüydü onlar. Hiçbir zaman kendi kendinin farkında olmadığı için kadınların aşkını çeken şeyin, onları kendi gençliğine uzandıran sebebin yine kendi içinde olduğunu hiçbir zaman bilmedi. Kadınlar sık sık onun canını sıktıkları halde o hiçbir zaman kadın sıkıntısı çekmemişti. Şu ana kadar hep mutlu bir kayıtsızlık içinde yaşamıştı. Şimdi ise ona sanki bu kadınlar yakasına yapışıp bütün hayatın o iğrenç elleriyle sürüklemişler gibi geliyordu.
Bu düşünüş ne onlar hesabına ne de kendi hesabına adildi. Hayatında ilk kez kendini fark etmeye başlayan Martin Eden karar verecek bir durumda değildi. Ayıplarının hayalini seyrederken utanç içinde yandı. Birdenbire kalkarak gidip lavabonun üstündeki aynada kendine bakmaya çalıştı. Aynayı bir havluyla gelişigüzel sildi ve tekrar uzun uzun dikkatle baktı. Şimdiye kadar ilk defa kendini gerçekten görüyordu. Gözleri görmek için yaratılmıştı. Ama bu ana kadar gözleri dünyanın her an değişen panoramasıyla doluydu ve o bir kerecik bile kendine bakamayacak kadar bu hep değişen panoramayı gözlemekle meşguldü. Aynada 20 yaşında bir delikanlının başını ve yüzünü gördü. Ancak bu çeşit değer biçmelere alışık olmadığından bunu nasıl değerlendireceğini bilemedi. Dört köşe çıkıntılı bir alnın üzerinde kahverengi, yanık kahverengi, dalgalı herhangi bir kadın için zevk kaynağı olabilecek bu saç tutamının üzerindeki bukleler, kadınların ellerini onları avuçlamak, parmaklarını da onlara okşayıp sevmek arzusuyla karıncalandırabilirdi. Genç adam kızın gözünde değeri yok diye bu konulara geçip derin düşüncelere dalmış bir halde dört köşe alnı üzerinde uzun uzun durdu. Bu alnın içine girerek içindekinin önemini öğrenmeye çalışıyordu. Bu alnın arkasında ne çeşit bir beyin var? İşte kendi kendine ısrarla bu soruyu soruyordu. Bu beyin yetkin bir beyin miydi? Kendisini nereye kadar götürebilirdi? Ona ulaştırabilir miydi? Çoğu zaman tamamıyla mavi bir renk olan, güneşle yıkanan denizlerin tuzlu havasıyla kuvvetlenmiş bu çelik grisi gözlerle acaba ruh var mıydı diye kendi kendine sordu. Aynı zamanda acaba gözlerini o nasıl bulmuştu diye düşündü. Kendini kendi gözlerin içine bakan Ruth olarak düşünmeye çalıştı ama bu hokkabazlığı başaramadı. Kendini başka erkeklerin yerine koymaya başarabilirdi. Onların kafalarıyla düşünebilirdi ama bunların yaşayış tarzlarını bildiği adamlar olması lazımdı. Ruth'un yaşayış tarzını bilmiyordu. O sırlı, harikalarla dolu bir şeydi. Nasıl olurdu da onun bir tek düşüncesini tahmin edebilirdi? Bunlar yine de dürüst gözlerdi. Ne küçüklük ne de bayağılık vardı bu gözlerde. Yüzünün güneş yanığı kahverengisi onu şaşırttı. Bu kadar esmer olabileceği aklından geçirmemişti. Gömleğinin kolunu yukarı kıvırarak kolunun iç tarafının beyazlığını yüzüyle karşılaştırdı. Evet, her şeye rağmen o beyaz bir adamdı. Ama kolları da güneşten yanmıştı. Bir kolunu büktü, diğer eliyle adalesini kıvırarak güneşin daha az değdiği alt tarafa baktı. Burası bembeyazdı. Aynadaki bronz rengi yüzüne bakıp bunun da bir zamanlar kolunun alt tarafı kadar beyaz olduğunu düşünerek güldü. Dünyadaki onunkinden daha beyaz ve pürüzsüz cildiyle övünebilecek pek az soluk, ruh gibi kadının bulunduğu ise aklının köşesinden bile geçmedi. Ağzı eğer dolgun, gergin, dişlerin üzerinde sımsıkı kasılma özelliği bulunan dudakları olmasa bir meleğin ağzı olabilirdi. Ara sıra bu dudaklar öylesine kasılırdı ki ağzı sert, haşin, hatta çilekeş bir ifade alırdı. Bunlar hem bir aşığın hem de bir savaşçının dudaklarıydı. Bunlar hem hayatın tatlılığını lezzetle tadabilir, hem de tatlılığını bir kenara bırakıp hayatı yönlendirebilirdi. Kuvvetli çenesi ve saldırıcılığa işaret eden dört köşe biçimiyle kuvvetli çene kemikleri dudakların hayatı kumanda etmesine yardım ediyordu. Kuvvet, duyguları dengelemek suretiyle Martin Eden'ı sağlıklı olan güzelliğe sevip ahlaka ve zihne faydalı olan heyecanlara karşı hassaslaşmaya zorlayarak bu duygusallık üzerinde kuvvetlendirici bir etki yaratmıştı. Dudakları arasında hiçbir zaman dişçi bakımına ihtiyaç göstermemiş dişler vardı. Bunlara bakarken beyaz,
kuvvetli ve düzgün olduklarında karar kıldı. Fakat bakarken aynı zamanda da endişelendi. Zihninin bir yerinde, gizli bir köşede saklı kalmış, dişlerini her gün yıkayan insanların bulunduğuna dair belirsiz olarak hatırlayabildiği bir şekil vardı. Bunlar üst tabakaların insanlarıydı. O da dişlerini her gün yıkıyor olmalıydı. Eğer o Martin'in dişlerini hayatında bir gün bile yıkamadığını öğrense acaba ne düşünürdü? Bir diş fırçası alıp diş yıkamayı adet edinmeye karar verdi. Hemen başlayacaktı yarın. Onu sadece başarıları yoluyla kazanmaya başaramazdı. Kolalı yıkanan, kendisinde özgürlükten vazgeçmek gibi bir his uyandırmasına rağmen diş yıkamaktan yaka donamına kadar her şeyde bir reform yapması gerekiyordu. Baş parmağıyla nasırlı avucunu ovuşturup hiçbir fırçanın çıkaramayacağı etine işlemiş nasırlara bakarak elini yukarı kaldırdı. Ruth'un avucu ne kadar da farklıydı. Bunu hatırlayarak tatlı tatlı ürperdi. Bir gülüş taç yaptığı gibi diye düşündü. Bir kar tanesi kadar serin ve yumuşak. Kendi kendini böyle bir elin okşamasının ne kadar harika olacağını hayal ederken yakaladı ve bir suç işlemiş gibi kızardı. Bu Ruth için akla getirilemeyecek kadar kaba bir düşünceydi. Böyle bir düşünce sanki bazı bakımdan onun yüksek ruhluluğunu inkar etmek demekmiş gibi geldi. O soluk etin çok üstüne yükselmiş ince bir ruhtu ama yine de avucunun yumuşaklığı Martin Eden'ın düşüncelerini zorladı durdu. Martin Eden fabrikalarda çalışan kadın ve kızların sert nasırlı ellerine alışıktı. Onların ellerinin neden öyle kaba olduğunu çok iyi biliyordu. Halbuki Ruth'un elleri. Bunlar yumuşaktı çünkü o bu elleri hiçbir zaman işte kullanmamıştı. Hayatını kazanmak için çalışmak zorunda olmayan bir insanı düşünmek, aralarındaki açmazı genişletip derinleştirdi. Birden çalışmayan insanlar aristokrasisini gördü. Bu aristokrasi önündeki duvarın üzerinde küstah, kibirli, kudretli bir şekil halinde bulut gibi yükseldi. Kendi daima çalışmıştı. Onun ilk anıları bile çalışmalarla ilgili gibiydi. Bütün ailesi daima çalışmıştı. Örneğin Gertrude, onun elleri sonu gelmeyen ev işleriyle henüz kabalaşmadığı zaman bile çamaşır yıkamaktan kaynamış sığır eti gibi şişti. Yine kız kardeşi Marion vardı. Geçen yaz bir konserve fabrikasında çalışmış ve o ince, güzel elleri baştan aşağı domates bıçaklarının açtığı yaralarla dolmuştu. Ayrıca parmaklarından ikisinin uçlarını da geçen kış çalıştığı bir karton kutu fabrikasının keski makinesine kaptırmıştı. Tabutunda yatan annesinin sert avuçlarını anımsadı. Babası ise son nefesini verinceye kadar çalışmıştı. Öldüğü zaman ellerinin kemikleşmiş nasırları en aşağı 1 santim kalınlığındaydı. Ama Ruth'un elleri yumuşaktı. Ruth'un annesinin de kız kardeşinin de. Bu sonucu onu şaşırttı. Bu onların sınıfının yüksekliği, Ruth'la arasındaki uçurumun farkını korkunç bir şekilde ortaya koyuyordu. Acı acı gülümseyerek tekrar yatağına oturup ayakkabılarını çıkardı. Bir aptaldı. Bir kadının yüzüyle, bir kadının yumuşak beyaz elleriyle sarhoş olmuştu. Sonra birden önünde beyaz sıvalı duvarın üzerinde bir hayal belirdi. Ucuz, kiralı, kasvetli bir apartmanın önündeydi. Londra'nın East End semtinde vakit geceydi. Önünde de 13 yaşında küçük bir kız, fabrika işçisi Margie duruyordu. Birlikte fasulye yedikten sonra Margie'nin evine gitmişlerdi. Bir domuza bile layık olmayan bu kasvetli ucuz apartmanın katında oturuyordu. Margie, Martin Eden ona iyi geceler dilerken eli de onun eline doğru uzanıyordu. Margie öpülmek için dudaklarını uzatmıştı ama
Martin onu öpmeyecekti. Her nedense Margie'den korkuyordu. Sonra kızın eli Martin'in eli üzerine kapandı ve onu ateşli bir şekilde sıktı. Kızın nasırlarının kendi nasırlarına sürtündüğünü, içinin gıcıkladığını hissetti. Kıza karşı büyük bir acıma dalgası her yanı sardı. Onun özlemli, aç gözlerini ve çocukluktan birdenbire kurtularak ürkütülmüş, azgın bir olgunluğa erişen, beslenmemiş dişi biçimini gördü. Sonra büyük bir hoşgörülükle onu kolların arasına aldı. Üzerine eğildi ve dudaklarından öptü. Kızın attığı küçük memnuniyet çığlığı kulaklarında çınladı ve onun bir kedi gibi kendisine sarılışının yeniden içinde hissetti. Zavallı minik yoksul. Martin Eden çok çok zaman önce onların hayalini izlemeye devam etti. Tenny Margie'in ona sarıldığı geceki gibi gıcıklanıyordu. Yüreği ise sıcak bir acıma duygusuyla dolmuştu. Kurşun renginde bir sahneydi o. Yağlı, kurşuni bir sahne. Kaldırım taşlarının üzerine de yağlı yağlı bir yağmur çiseliyordu. Bunun arkasından duvar muhteşem bir parıltı içinde kaldı ve yukarıdan ara yerden öbür hayali bir kenara iterek Ruth'un başını bir taç gibi süsleyen altından saçlarının altındaki soluk yüzünü parıldadı. Martin Eden, Browning cildinde Swinburne cildine sandalyeden alıp öptü. Ama yine de tekrar uğraşmamı söylemişti bana diye düşündü. Aynada kendine bir daha baktı ve büyük bir dayanıklılıkla yüksek sesle şöyle dedi. Martin Eden, yarın ilk iş olarak bir kütüphaneye git ve görgü kurallarını oku. Anlaşıldı mı? Hava gazı lambasını söndürdü. Karyolanın yayları bedeninin altında keskin çığlıklar attı. Yüksek sesle. Eşekliği bırakmalısın Martin. Oğlum eşekliği bırakman lazım dedi. Sonra hafiften uyuklamaya ve ancak esrarkeşlerin cesur delice sanrılarının rekabet edebileceği düşler kurmaya başladı. Ruth'u düşünerek güzel düşlerle uyuduğu fare kapanını andıran odasında uykusundan bağırış çağrışlarla uyandı. Uyanır uyanmaz da kendini zor bir hayatın çekilmeleri ve kaygılarıyla titreşen, sabun köpüğü ve kirli çamaşır kokan boğuk, sisli bir ortamın içinde buldu. Karanlık ve bunalım kokan odasından çıkarken suyun çalkalanmasından çıkan sesi duydu. Arkasından keskin bir bağırma ve öfkesinin sayısını kendisini bile saymakta zorlandığı çocuklarından birinden alan ablasının patlattığı tokadın yankıları bırakan sesini, çocuğun kopardığı kulak tırmalayıcı, rahatsız edici yaygara bir bıçak gibi Martin Eden'ın içine işledi. Her şeyin teneffüs ettiği havanın bile iğrenç, bayağı olduğunun farkındaydı. Ruth'un yaşadığı evin güzel, sessizlik dolu havasından ne kadar farklı diye düşündü. Orada her şey saygı ve sevgiye dayanıyordu. İnsanlar manen birbirlerine bağlıydı. Burada ise her şey maddi, hem de en rezil şekliyle maddiydi. Sefaletin tek ölçüsü paraydı. Yalnızca para. Kırış kırış olmuş pantolonunun cebine karışmış paralarını atarken aynı anda "Buraya gel Alfred" diye ağlayan çocuğa seslendi. Küçüğün eline 25 sentlik koydu ve hıçkırıklarını yatıştırarak bir süre onu kollarından tuttu. "Hadi bakalım şimdi koş git kendine şeker al. Kardeşlerine de vermeyi unutma. Hangi şekerler en geç eriyorsa ondan al ha." Kız kardeşi çalışmaktan yorulmuş kıpkırmızı suratının tam ortasında duran gözlerini çamaşır teknesinin üstünden kaldırdı ve ona baktı. "Bir 5 centlik yeterdi" dedi. "Tam senin yapacağın iş işte. Para kıymetli bilmiyor musun? Çocuk bu kadar parayla pisboğazlık edip hasta olacak." Martin Eden keyifle "Boş ver be abla" dedi. "Benim para kendi kendine göz kulak olur. Eğer çok meşgul olmasaydım günaydın demek için seni öperdim."
Martin Eden iyi bir insan olan kız kardeşinin kendisine sevgi beslediğini biliyordu. Bunun için de kız kardeşine sevgisini göstermek istedi. Ama yıllar onu da değiştirmişti. Martin Eden onu çetin işlerin, sürü sürü çocukların ve kocasının dırdırlarının değiştirdiğini karar verdi. Martin Eden'a hayalinde kız kardeşinin huyu da bayat sebzelerin, keskin kokulu sabun köpüklerinin ve tezgahın üzerinden aldığı yağlı onluk, beşlik ve 25'liklerin niteliklerini kazanıyor gibi geldi. Kız kardeşi gizliden gizliye memnun olmasına rağmen kaba bir şekilde "Hadi git de kahvaltını et" dedi. Hepsi de derbeder olan kardeşleri arasında daima en çok Martin Eden'ı sevmişti. Yüreğinde birdenbire bir kıpırdanış hissederek "Seni öpeceğim, haberin olsun" dedi. İşaret ve baş parmağıyla önce bir kolundaki sonra da diğer kolundaki köpükleri sıyırdı. Martin Eden da kollarını onun kalınlaşmış beline dolayarak buğuyla ıslanmış nemli dudaklarının kenarından öptü. Kadının gözleri dolu dolu oldu. Duygusunun kuvvetli oluşundan çok devamlı olarak ağır iş görmenin yarattığı zayıflığından ötürü Eden'ı kendinden uzaklaştırdı ama Martin onun yaşlı gözlerini görmüştü. Kadın aceleyle "Kahvaltıyı hava gazı fırınında bulacaksın" dedi. Jim de herhalde kalkar. Çamaşır için erken kalkmak zorunda kaldım. Hadi şimdi sen işini bitir de çabuk çık evden. Tom işten ayrıldı. Bernard'da başka da arabayı sürecek kimse yok. Onun için tatsızlık çıkarabilir bugün. Martin, kız kardeşinin pasaklı hali ve kırmızı suratının hayali bir asit gibi beynini oya oya, yüreği burkularak mutfağa girdi. Kız kardeşinin eğer bir zamanı olsa kendisini mutlaka severdi diye düşündü. Ama ölesiye çalıştırılıyordu. Kocası Bernard Higginbotham onu kıyasıya çalıştıran bir zalimdi. Yeniden ablasının öpüşünü düşündü ve bu öpüşte güzel bir taraf bulunmadığını hissetti. Hakikaten yabancı bir öpüştü. Yıllardır kız kardeşi onu yalnız denize çıkacağı veya deniz yolculuğundan döndüğü zamanlarda öperdi. Fakat bu öpüşte sabun köpüğü tadı vardı ve Martin kız kardeşinin dudaklarının gevşek olduğunu fark etmişti. Herhangi bir öpüşte olması gereken hızlı, kuvvetli bir dudak etkisi olmamıştı. Onunki yorgun bir kadının nasıl öpüşüldüğünü unutacak kadar uzun bir zamanın yorgunluğunu taşıyan bir kadının öpüşüydü. Ablasının çamaşırhanede bütün gün çalıştıktan sonra akşam dans edip yarın yeniden aynı ağır şartlarda çalıştığı kızlık günlerini hatırladı. Sonra Ruth'un en yanında olduğu gibi dudaklarında da bulunması lazım gelen o tatlı serinliği düşündü. Ruth'un öpüşü de el sıkışması veya insana bakışı gibi kuvvetli, içten olmalıydı. Ruth'un dudaklarının kendininkinin üzerinde olduğunu hayal etmek cesaretini gösterdi ve bu hayali öyle bir canlandırdı ki bu düşünce onu sarhoş etti. Martin Eden sanki beynini kokularıyla dolduran gül yapraklarından bulutlar arasında dolaşıyormuş gibi oldu. Mutfakta öbür pansiyoneri Jimmy takatsız gözlerinde hastalıklı, dalgın bir bakışı olduğu halde lapayarken buldu. Jim zayıf çenesi, her şeyde zevk amacı arayan yaratılışı ve buna ek olarak da budalaca çekingenliği ile ekmeğini tereyağını sürerek yiyenler sınıfına girmesine imkan bulunmayan bir lehimci çırağıydı. Martin hüzünlü bir ifadeyle soğuk, yarı pişmiş yulaf ezmesi lafasına dalıp kalınca ötürü "Niye yemiyorsun?" diye sordu. "Gene sarhoş muydun dün gece?" Martin başıyla hayır işareti yaptı. Her şeyin son derece adice olduğu, yüreğini ezercesine sıkmıştı. Ruth, Morse sanki her zamankinden daha da fazla uzaklaşır gibi oldu. Jim sinirli sinirli kıkırdayarak, övünerek "Ben sarhoştum" diye devam etti. "Patlayıncaya kadar içtim. Oh, kız papatya gibiydi. Beni eve Billy getirdi."
Martin işittiğini belli etmek için başını salladı. Bir fincan ılık kahve doldurdu. Jim, bu gece Lotus kulübesinde dansa gidiyor musun dedi. Burada olacak, hele eğer şu Damaskus kamboru da gelirse adam akıllı cümbüş var demektir. Ama aldırdığım yol, hanım arkadaşımı getireceğim ben yine de. Hay Allah, ağzımda da berbat bir tat var. Yüzünü buruşturdu ve ağzındaki tatsızlığı kahveyle gidermeye çalıştı. Julia tanıyor musun? Martin hayır gibilerinden başını iki yana salladı. Jim, benim hanım arkadaş işte diye açıkladı. Lokumdur lokum. Seni tanıştırırım onunla ama elimden alırsın sonra. Şu kızlar da sende ne bulurlar anlamıyorum. Vallahi anlamıyorum ama onları arkadaşlarının elinden alman iğrenç. Martin, senin elinden almadım hiç diye üstünde durmaksızın cevap verdi. Kahvaltıyı bir an evvel bitirmek istiyordu. Öbürü hararetli. Aldın diye ısrar etti. Mesela Maggie. Onunla aramızda bir şey geçmedi. O geceden sonra onunla hiç dans etmedim. Jim, evet ama bütün işi berbat eden de o dans oldu zaten diye bağırdı. Onunla sadece dans ettin. Sonra ona baktın ve her şey bitti. Tabii senin hiçbir kastın yoktu bunda ama beni bütün ayırdı ondan bu. Ondan sonra bir daha yüzüme bakmadı. Hep seni sorup durdu. Eğer isteseydin senden başkasına gitmezdi. Ama ben böyle bir şey istemedim. Gereği yoktu ki. Ben açıkta kaldım bir kere. Jim Martin'e hayran baktı. Peki ama nasıl yapıyorsun bu işi Martin? Martin cevap verdi. Onları boş vererek. Yani onlara aldırmadığına inandırarak mı? Diye Jim ihtirasla sordu. Martin bir an düşündü, sonra cevap verdi. Belki bu kadar da yeter ama benim için iş böyle değil. Hayatımda hiç kimsenin üstüne düşmedim. Eğer böyle taklit yapabilirsen sorun yok. Jim, dün gece herhalde Raleigh barındaydın sen diye hiç ilgisi olmayan bir söz etti. Çocukların çoğu eldiven takmıştı dün akşam. Batı Oakland'dan gelmiş bir piliç vardı. Ona yastık adını taktılar. İpek diye parlaktı. Kimse dokunamıyordu ona. Hepimiz senin orada olmanı istedik. Peki ama neredeydin sen? Martin, Oakland'daydım diye cevap verdi. Tiyatroya mı gitmiştin? Martin tabağını öteye itti ve kalktı. Diğeri sordu. Bu gece dansa geliyor musun? Hayır sanmıyorum diye cevap verdi Martin. Aşağı indi ve sokağa çıktı. Havayı derin içine çekti. O atmosferde boğulacak gibi olmuştu. Çırağın gevezeliği de deli etmişti onu. Öyle anlar olmuştu ki uzanıp lapa tabağına Jim'in suratını geçirmekten kendini zor engellemişti. Jim konuşmasına devam ettikçe Ruth da kendisinden daha fazla uzaklaşıyor gibi gelmişti ona. Böyle sığırlarla birlikte yaşarken nasıl olur da Ruth'a layık olabilirdi? İşçi sınıfından olmasının bir kabus gibi daha da ağırlaştırdığı durumu yüzünden karşılaştığı bu problem Martin Eden'ı manyaklaştırdı. Her şey kız kardeşinin evi, ailesi, çırak Jim, tanıdığı herkes, bütün hayat bağları onu sıkıyor, tat vermiyordu. O ana kadar yaşadığı hayatın çevresini kuşatan her şeyinden memnundu. Kitapları okuduğu zamanlar dışında hayatı hiç tartışmamıştı. Ama kitaplar o zaman için sadece birer kitap olmaktan, hayal gibi erişilmesi imkansız bir hayata ait peri masallarından ibaretti. Halbuki şimdi o, bu dünyayı erişebilmesi mümkün, tam orta yerinde Ruth adında bir çiçek gibi kadının durduğu gerçek bir dünya olarak görmüş bulunuyordu. Bundan sonra o artık acı lezzetler, sancı gibi keskin özlemler ve ümidi kemirerek beslediği için insana işkence gibi ıstırap veren ümitsizlikleri tadacaktı. Berkeley kütüphanesinde Oakland kütüphanesi arasında bir seçme yapmak için kafasında ikisini tartışmış
ve Ruth Oakland'a oturduğu için ikincisinde karar kılmıştı. Kim bilir, kütüphane tam Ruth'a göre bir yerde ve belki de onu kütüphanede görürdü. Kütüphanelerin metotlarını bilmediği için bir Fransız'ı andıran o tatlı çehreli kız kendisine başvuran kısmının yukarı katta olduğunu söyleyene kadar bitmez tükenmez öykü kitapları rafları arasında dolaştı durdu. Masadaki adama ne soracağını iyice bilmiyordu. O yüzden de maceralarına felsefe kitaplarının bulunduğu bölümde başladı. Felsefe kitaplarından bahsedildiğini duymuştu ama felsefe hakkında bu kadar çok kitap yazılmış olabileceğini düşünmemişti. Ağır ciltlerin altında bel veren yüksek raflar karşısında aciz kaldığını hissetti. Aynı zamanda da kamçılandı. Burada onun beyin kuvvetine yetecek kadar çok iş vardı. Matematik bölümünde trigonometriye ait kitaplar buldu. Sayfaları çevirdi ve hiçbir anlam taşımayan formüllere, rakamlara baktı durdu. Martin okuma bilirdi ama buradaki sözler ona yabancı gelmişti. Norman'la Arthur bu sözlerden anlıyordu. Onları bu sözlerden bahsederken dinlemişti. Hem onlar Ruth'un kardeşleriydi. Kitapların bulunduğu bölümden ümitsizlik içinde ayrıldı. Kitaplar sanki her yönden üzerine basıp onu eziyormuş gibi geldi. İnsan bilgisi haznesinin bu kadar kocaman bir yığın teşkil edebileceği hiçbir zaman hayalinden geçmemişti. Korkmuştu. Beyni bütün bunların üstesinden nasıl gelebilecekti? Sonra bu bilgilerin üstesinden gelen başka adamlar, pek çok adamlar bulunduğunu hatırladı ve onların beyinlerinin yapabildiğini, kendi beyninin de başarabileceğine yemin etti. Böylece hikmetlerin istif edildiği raflara bakıp, bazen ümitsizliğe kapılarak, bazen sevinç duyarak dolaşmaya devam etti. Karışık kitaplara ait bir bölümde Norye'nin Kısaltılması adlı kitabı buldu. Sayfaları büyük bir saygıyla çevirdi. Kitap bir bakıma onun alışık olduğu bir dildeydi. Kitapta Martin de denize aitti. Daha sonra da Bowling'de ve Leakey ve Marshall'dan kitaplar buldu. Tamam işte, kendi kendine navigasyon öğrenecekti. İçkiyi bırakıp sıkı çalışacak ve kaptan olacaktı. O anda Ruth kendisine adam akıllı yaklaştı. Kaptan olunca onunla evlenebilirdi. Eğer istemezse, o da onların arasında Ruth'un varlığı sayesinde iyi bir hayat sürer ve tabii evlenmese bile yine de içkiyi bırakırdı. Sonra bir kaptanın hizmet etmek zorunda bulunduğu iki efendi, sigortacılar ve armatörler aklına geldi. Menfaatleri taban tabana zıt olan bu iki efendi grubunun her ikisi de onu yok edecekti. Yok etmek de onların elindeydi. Gözlerini odada dolaştırdı ve 10.000 kitabı hayal ederek gözlerini yumdu. Hayır, artık onun için deniz diye bir şey yoktu. Bütün bu kitap zenginliği içinde kuvvet vardı ve eğer o büyük işler olan yapacaksa bunu karada yapmalıydı. Üstelik kaptanların denizlerde karılarına da yanlarına almalarına izin verilmiyordu. Öyle sonra da akşam oldu. Yemek aklına gelmedi ve görgü hakkındaki kitapları aramaya devam etti. Zira aklını mesleği dışında çok basit ve somut bir problem uğraştırıp duruyordu. Bir genç bayanla tanışırsam ve genç bayan tekrar uğramanı isterse tekrar ne zaman uğrayabilirsin? İşte o bu problemi kendi kendine bu şekilde ifadelendiriyordu. Ama kendine lazım olan rafı bulduğu zaman da sorusunun cevabını boşu boşuna aradı. Görgünün tuttuğu engin yer ve kibar sosyetedeki insanlar arasındaki etiketli davranışlar onu şaşırttı. Araştırmasından vazgeçti. Terbiyeli olabilmek için insanın bütün zamanını vermesi gerektiğini ve kendisinin terbiyeli olmayı öğreninceye kadar bir hazırlık devresi geçirmesi gerektiğini anladığı halde istediğini bulamamıştı. Odadan çıkarken masadaki adam,
Aradığınızı buldunuz mu diye sordu. Martin evet efendim diye cevap verdi. Kütüphaneniz çok güzel. Adam onaylarcasına başını salladı. Sizi burada sık sık görmek bizi memnun eder. Denizci misiniz? Martin evet efendim diye cevap verdi. Ben de tekrar gelirim. Merdivenlerden inerken kendi kendine peki bunu nasıl da bildi diye sordu. Sokağa çıkıp ilk bloğa kadar sert, dimdik ve beceriksiz adımlarla yürüdü. Sonunda düşüncelerini içinde kendini unutup bütün ihtişamıyla o salıntılı yürüyüşüne tekrar kavuştu. Zarif elleri, güzel ruhu ve alımlı vücuduyla masalsı bir dev gibi hayatını kuşatmış olan kızı görmeyi arzuluyordu Martin Eden. Bu arzu öylesine büyük ve derindi ki karnı midesine yapışmışların açlığı, çölde kalmışların susuzluğu içindeydi. Bu duygusallık içinde onu aralayacak kuvveti bulamıyordu. Hem arasa ne yapacaktı? Görgü denen o korkunç takıntıyı ateşleyip etrafı yakmaktan korkuyordu. Yakınca ne olacaktı? Bu yüzden erken aramış olmaktan korkuyordu. Oakland ve Berkeley kütüphanelerine kendini, kız kardeşi Gertrude ve Marian ve Jimmy kütüphaneye üye yapmak için saatler geçirmişti. Üye kayıt kartları doldurmuş, sonuncusunu da ancak birkaç şişe bira parasına üye olmaya razı edebilmişti. Kitap alabilmek için kendisine verilen 4 karta sahip olduktan sonra hizmetçi odasındaki gaz lambasını gece geç saatlere kadar yakmış, bu yüzden de Mr. Hamilton'la haftada 50 sent fazla para kesmişti. Okuma aşkı ve şevkiyle okuduğu kitaplar huzursuzluğunu daha da artırmaktan başka bir işe yaramamıştı. Kitapların her sayfası bilgi alanına açılan minicik birer delikten farksızdı. Açlığı okudukça artıyordu. Ama hangi kitapları okuyaraktan başlayacağını bilmiyor, bu kadar hazırlıksız yakalanışını akıl erdiremiyordu. Kitap dünyasına öylesine yabancıydı ki her okurun rahatlıkla bilmesi gerektiğini açıkla anladığı en geniş giriş bölümlerini bile bilmiyordu. Aynı şey kendisini zevkten deliye döndüren okuduğu şiirler için de geçerliydi. Swinburne'un şiirini mümkün olduğunca buldu ve okudu. Dolar ise iyice anladı. Herhalde Ruth bunu anlamamış diye karara vardı. Aristokrat ve kibar bir hayat yaşayan Ruth nasıl anlayabilirdi ki? Sonra Kipling'in şiirlerine döndü ve bu şiirlerde kendisinin bildiği şeyleri kavrayan canlılık, oynaklık ve ihtişam onu alıp geniş denizlere sürükledi. Adamın hayatla olan duygudaşlığına ve insanın ta içlerine sokulan psikolojisine hayran oldu. Psikoloji Martin'in dağarcığına katılmış yeni bir kelimeydi. Bu sözcük satın almış, bu işte onun birikmiş parasını azaltıp daha fazla para bulmak için denizde açılmak gününü yaklaştırmıştı. Sonra bu iş parayı pansiyonerliği yoluyla kazanmayı tercih edecek tipte olan Mr. Higginbotham'ı kızdırmıştı. Martin gündüzleri Ruth'un evinin çevresine yaklaşmaya cesaret edemiyordu ama gece olunca bir hırsız gibi gizli gizli Morse'ların evinin etrafında dolaşıyor, kaçamak bakışlarla pencereleri gözetleyip Ruth'u barındıran duvarlara sevgi dolu gözlerle bakıyordu. Birkaç keresinde Ruth'un kardeşleri tarafından az daha yakalanacaktı. Bir defasında da Mr. Morse'un arkasından kentin aşağısına kadar sürüklenmiş, aydınlık sokaklarda adamın yüzünü inceleyerek hep bir bölüm tehlikesiyle karşılaşsa da o da atılıp onun babasını kurtarsa diye içinden geçirmişti. Bir başka gecede 2. kat penceresinden birinde bir an için Ruth'u görüp tuttuğu nöbetin karşılığını almıştı. Onun yalnız başıyla omuzlarını ve bir ayna karşısında saçlarını yapmak için kaldırdığı kollarını görmüştü. Sadece bir an için görebilmişti ama bu onun için uzun bir zamandı ve damarlarındaki kanı tutuşturup kaynatmaya yetmişti. Sonra Ruth perdeyi indirmişti. Bu onun odasıydı. Bunu öğrenmişti.
Bundan böyle de sık sık oraya gelip sokağın karşı tarafındaki bir ağacın gölgesine saklanarak durmaksızın sigara içer olmuştu. Bir akşamda bir bankadan çıkan Ruth'un annesini görmüş ve Ruth'u kendisinden ayıran korkunç mesafenin bir başka kanıtını elde etmişti. Ruth bankalarla iş gören bir sınıftandı. Halbuki kendisi hayatında bir kere bile bir bankanın içine adımını atmış olmadığı gibi kafasında da buna benzer kurumların sadece çok zengin ve çok kudretli kimseler tarafından ziyaret edildiğine dair bir fikir vardı. Martin sanki manevi bir devrim geçiriyordu. Ruth'un temizliği ve saflığı onun ruhunda büyük bir etki yaratmış ve Martin içinden bir sessiz temiz olmak gerek diye haykırdığı duymuştu. Eğer Ruth'la aynı havayı teneffüs etmeye layık olmak istiyorsa temiz olması gerekiyordu. Dişlerini diş fırçasıyla bir eczane vitrininde bir tırnak fırçası görüp de bunun ne işe yaradığını anlayıncaya kadar ellerini de bir bulaşık fırçasıyla fırçalamıştı. Tırnak fırçasını satın alırken tezgahtar onun tırnaklarına bakıp bir de tırnak törpüsü teklif etti ve böylece Martin Eden bir bakım eşyasına daha sahip oldu. Kütüphanede vücut bakımı ile ilgili bir kitaba rastladı ve hemen Jim'i hayretten hayrete düşüren yeni bir adet çıkararak her sabah soğuk suyla banyo yapmaya başladı. Bu işten dehşete düşen ve bu gizli fakat süslü fikirleri pek rağbet etmeyen Mr. Hickbottom ise Martin'den su parası kessin mi kesmesin mi diye ciddi ciddi düşünüp durdu. Martin buruşuk pantolonları konusunda da büyük bir adım attı. Bu konuda artık uyanmış olduğu için işçi sınıfının giydiği dizleri çuvala dönmüş pantolonlarla işçi sınıfından üstün erkeklerin giydikleri pantolonlardaki dizden ayağa kadar inen dümdüz çizgi arasındaki farkı çabucak fark etti. Ayrıca bunun sebebini de öğrenip ütü ve ütü tahtası aramak için kız kardeşinin mutfağının altını üstüne getirdi. Başlangıçtaki maceraları kötü oldu ve pantolonunu bir daha işe yaramayacak şekilde yakıp bir yesini almak zorunda kaldı. Bu masraf da denize açılma gününü daha çok yakınlaştırdı. Fakat reform sadece dış görünüşte kalmayıp derinlemesine olmuştu. Hala sigara içmeye devam ediyordu ama içki içmiyordu artık. O zamana kadar Martin Eden içki içmeyi erkeklere en çok yakışan şey diye görüyor ve birlikte içtikleri çoğu kimse sızıp masanın altına yuvarlandığı halde kendisinin ayık kalmasını sağlayan dayanıklılığı ile övünüyordu. Artık ne zaman bir denizci arkadaşıyla karşılaşsa birbirlerine eskiden olduğu gibi sesleniyor fakat Martin kendine ya hafif bir bira ya da bir portakallı gazoz ısmarlıyor ve diğerlerinin kendisine ufak yollu takılmalarına ses etmeden katlanıyordu. Onlar sarhoş olurlarken Martin onları inceliyor ve içlerindeki hayvanlığın nasıl kabarıp onları avucuna aldığını görerek artık onlara benzemediği için Tanrı'ya şükrediyordu. Belirli bir miktar içtikten sonra kendilerini unutuyorlar ve bir daha da sarhoş oldular mı o sönük budala ruhları tanrıların ruhu seviyesine ulaşıp her biri kendi sarhoş arzularının cennetinin birer yargıcı kesiliyordu. Martin için artık sert içki ihtiyacı diye bir şey kalmamıştı. Artık o yepyeni ve daha derin sarhoş olma yolları bulmuştu. Kendisine aşkı tanıtıp yüksek ve sonsuz yaşamı gösteren Ruth'a sarhoş oluyordu. Beyninin içine onu kemiren on binlerce ihtiras kurdu. Sokan kitaplarla sarhoş oluyordu. Kendisine eskisinden daha üstün bir sağlık kazandırıp bütün vücudunun fiziki yaşamına dolup taşmasını sağlayan yeni kazandığı temizlik kavramıyla sarhoş oluyordu. Bir gece kör talih belki rast gelir de onu görürüm diye tiyatroya gitti ve oturduğu ikinci balkondan gerçekten de gördü. Ruth'un yanında kardeşi Arthur ile saçları karmakarışık, gözlüklü garip bir delikanlı olduğu halde salona girdiğini gördü ve Ruth'un yanındaki garip delikanlı onda hemencecik bir vesvese ve kıskançlık uyandırdı. Ruth'un orkestraya en yakın sıralardaki
eski yerine oturduğunu gördü. O gece Martin Eden Ruth'a ait daha fazla bir şeyler de gördü. Bir çift beyaz zarif omuzla uzaktan buğulu gibi duran donuk altında bir yağın saç, ama onu başka gören gözler de vardı. Nitekim ikide bir çevresinde oturanlara bakarken önündeki sırada 10-12 koltuk yanda oturan iki genç kızın kendisine alıcı gözlerle bakıp gülümsediklerini fark etti. Martin her zaman için yumuşak huylu bir insandı. Terslemek onun elinden gelmezdi. Eskiden olsa bu tebessümlerine tebessümle karşılık verip daha da ileri gider, gülümsemeleri teşvik ederdi. Ama şimdi durum başkaydı. Yine de tebessümlerine karşılık verdi. Ama hemencecik bakışlarını başka tarafa çevirip ondan sonra bir daha da kasten hiç bakmadı. Yalnız birçok kez kızların varlığını unuttuğu için onların tebessümlerini ister istemez gördü. Kendisine bir günde iki ayrı işe zorlayamazdı ama yaratılışlarından gelen yumuşaklığını da bozamazdı. Onun için bu gibi durumlarda kızlara insan arkadaşlığının bütün sıcaklığı ile tebessüm etti. Kızların ona dişice bir teklifte bulunduklarının farkındaydı ama şimdi durum başkaydı. Ta uzakta orkestranın orada bütün dünyada tek olan kadın vardı ve bu kadın Martin'in sınıfından olan bu iki kızdan o kadar başkaydı. Aralarında o kadar korkunç bir fark vardı ki kalbinde kızlara karşı bir acıma, bir burkulma duydu. Kalbinden keşke onlar da onun mükemmelliğine, haşmetli görünüşüne ufak çapta da olsa sahip olsalardı diye geçirdi. Kendisine kur yapıyorlar diye bu kızlara dünyada incetemezdi. Kızların kur yapısı onu gururlandırmamıştı. Bu alçak gönüllülüğünden ötürü hatta azıcık utanç bile duydu. Eğer Ruth'un sınıfından olsaydı bu kızlardan hiçbir teklif gelmeyeceklerini biliyordu. Kızların kendisine her bakışında da kendi sınıfının parmaklarının yakasına yapışıp onu aşağı çekmesini hissetti. Ruth'u geçerken görmek amacıyla son perdede de daha perde inmeden yerinden kalktı. Dışarıda Trotter'da her zaman bir sürü insan olurdu. O da şapkasını gözlerine kadar indirip Ruth görmesin diye birinin omuzu arkasına siper alabilirdi. İlk kalabalıkta birlikte tiyatrodan çıktı. Ama iki kız dışarı çıktığında kendini henüz saklayamamıştı. Kızların kendisine araladıklarını biliyordu. O an için kadınları kendisine çeken şeye lanet etti. Kızların kaldırımı geçip dip tarafa doğru yaklaştığını görünce keşfedileceğini anladı. Kalabalığın sıkışık olduğu, Martin'in durduğu yerde yavaşladı. Kızlardan biri ona süründü ve anlaşılan ilk defa olarak fark etti onu. Bu meydan okurcasına bakan siyah gözleri bulunan zarif bir esmer kızdı. Martin'e gülümsediler. Martin de onlara gülümsedi. Merhaba dedi. Bu otomatik bir şekilde olmuştu. Martin bu sözü daha önce buna benzer ilk karşılaşmalarda pek çok kez söylemişti. Üstelik başka türlü de yapamazdı zaten. Yaratılışındaki büyük hoşgörülük ve sempati başka türlü yapmasına olanak vermezdi. Siyah gözlü kız memnun bir şekilde merhaba dercesine gülümsedi ve duraklar gibi oldu. Öbür taraftan koluna girmiş olan arkadaşa kıkırdadı ve o da duraklar gibi oldu. Martin kafasını hızla çalıştırdı. Ruth'un gelip de onu orada kızlarla konuşurken görmesi hiç de doğru olmazdı. Gayet doğal bir şekilde siyah gözlü olanın yanına geçip onunla birlikte yürüdü. Ne beceriksizlik göstermiş, ne de dili tutulmuştu. O şimdi yanındaydı. Bu gibi çabuk hareketi maceralara, dostluğu ilerletmek için başlangıç mahiyetinde olan iğneleyici argo ile dolu şakalaşmalarda kendini adam akıllı gösterdi. Kalabalığın önemli kısmının ileriye doğru gittiği köşeye vardıklarında karşı kaldırıma geçmek için kaldırımın kenarına doğru yöneldi. Ama siyah gözlü kız
onun kolunu yakaladı ve bir yandan arkadaşını ardınca sürüklerken bir yandan da bağırdı. "Yavaş ol Billy, ne acelem var? Bizi bu kadar çabuk silkeleyecek değilsin ya." Martin gülerek durdu ve onlara döndü. Kızların omuzları üzerinden lambaların altında hareket eden kalabalığı görebiliyordu. Kendi bulunduğu yer o kadar aydınlık değildi. Onun için kendisi görünmeden Ruth'un geçtiği görebileceği yerdi. Ruth mutlaka geçecekti. Zira bu yol evlerine gidiyordu. Başıyla siyah gözlerini işaret ederek kıkırdayan kıza "Adı ne bunun?" diye sordu. Cevap şiddetli oldu. "Kendisine sor." Martin bütün vücuduyla söz konusu kıza dönerek "Neymiş bakalım?" diye sordu. Kız "Sen daha kendi adını söyleyemedin ki." diye cevap verdi. Martin gülümseyerek "Sen de sormadın ki." dedi. "Üstelik ilk zırıltıyı da tahmin ettin. Pekala adım Billy." "Öf, hadi be sen de." Kız ihtiraslı davetkar gözlerini Martin'in gözlerine dikti. "Sahi adın ne Allah aşkına?" Kız tekrar başını Martin'e yasladı. Cinsiyetler ortaya çıkalı beri bütün asırlar boyunca kadınlar en iyi gözleriyle konuşmuşlardır. Martin de kayıtsız bir tavırla kızı ölçüp biçerek eğer ileri giderse kızın nazlanıp cilve yaparak gerileyeceğini, eğer yüreksizlik gösterirse oyunu bırakacağını anladı. Üstelik Martin de insandı ve kızın çekiciliğine kapılabileceğini biliyordu. Bir yandan da benliğinin kızın yaltaklanışına inceliği takdirden öteye gidemeyeceğinin farkındaydı. O bütün bunları biliyor, onları A'dan Z'ye kadar çok iyi tanıyordu. Her ikisi de kendi sınıflarının değer ölçüsüne göre iyiydiler. Her ikisi de azıcık para alabilmek için ağır iş yapıyorlar. İnsanın daha kolay yollardan para kazanmak için kendini satışını hakir buluyorlardı. Hayat çölünde bir çimdik mutluluğa susamıştı her ikisi de. Her ikisini de bitmez tükenmez çilelerin çirkinliğiyle ondan daha da müthiş bir sefaletin karanlık çukuru arasında kumar oynamaktan ibaret bir gelecek bekliyordu. Bu karanlık çukura götüren yol ise daha paralı olmasına rağmen daha kısa bir yoldu. Martin başını sallayarak "Billy" diye cevap verdi. "Tabii, Betty ve Billy, başka adım yok da." Kız "Numara yapmıyorsun ya" diye konuştu. Diğeri "Billy değil" diye söze karıştı. Martin "Sen nereden biliyorsun?" diye sordu. "Daha önce beni görmedin ki." "Yalan söylediğini anlamak için daha önce görmüş olmama gerek yok" diye cevap verdi diğeri. Birinci kız "Sadece Billy öyle mi?" diye seslendi. Martin "Billy yeter" diye onayladı. Kız Martin'in kolunu tutup şaka yapar gibi sarstı. "Yalan söylediğini anlamıştım ama yine de iyi bir insan olduğunu tahmin ediyorum." Martin kendisini davet eden eli yakaladı ve bu avuçtaki kendisine yabancı olmayan izleri, bozuklukları hissetti. "Konserve fabrikasında ne zaman çalıştın sen?" diye sordu. Kızların ikisi de bir ağızdan "Nereden biliyorsun?" dediler. "Falcı mısın sen?" Onunla kızlar arasında aptal kafaların budalaca konuşmaları sürüp giderken Martin Eden'ın gözlerinin önünde asırların bilgeliklerini saklayan kütüphane rafları dikildi. Bu hayalin saçmalığına acı acı gülümserken aklına şüpheler hücum etti. Ama iç dünyasındaki hayali dış dünyada sürüp giden şakalar arasında tiyatrodan akın akın çıkan kalabalığı gözlemekten de geri kalmadı. Derken ışıkların altında kardeşiyle o gözlüklü garip delikanlının arasında olduğu halde Ruth'u gördü ve sanki kalbi duracak gibi oldu. Bu anı çok beklemişti. Ruth'un kraliçelerinkine benzeyen başını gördü. Bu başı saklayan hafif tüy gibi yumuşak bir şeyi fark etti. Vücudunun zarif hatlarını, arabasının ve eteklerini tutup kaldıran elin ihtişamını görebildi. Sonra Ruth kayboldu ve Martin
Elbiselerinin güzelleştirmek uğruna ucuz şeyler takıp takıştırmış, ucuz giysiler, ucuz kurdeleler içinde, parmaklarında ucuz yüzüklerle temiz ve kibar olmak için dramatik çabalar gösteren konserve fabrikası işçisi kızlara baka kaldı. Birisi kolunu çekiştirip, "Kendine gel Billy, ne oluyor sana?" dediğini duydu. Martin, "Ne dedin?" diye sordu. Esmer kız başını sallayarak, "Oh, yok bir şey," dedi. "Sadece dedim ki." "Ne?" "Eğer kibar bir arkadaş bulabilsen diyordum. Onun için iyi olurdu. Sonra da gider bir yerde dondurmalı gazoz veya kahve veya başka bir şey içerdik." Aniden Martin Eden ruhsal bir gönül bulantısı hissetti. Ruth'tan bir duruma geçiş birdenbire oldu. Önünde duran kızın cesur, meydan okuyan gözlerinin yanında Ruth'un saflığın ölçülmez derinliklerinden kendisine bakan bir Azize'ninki kadar duru, aydınlık gözlerini gördü. Her nasılsa içinde bir kuvvetin kaynadığını hissetti. Kendisi bundan daha iyiydi. Hayat, düşününce dondurma ile bir centilmen arkadaşın ötesine geçemeyen bu kızlara anlattığından daha fazlasını ifade ediyordu ona. Şimdiye kadar düşünceleri içinde herkesten gizli bir hayat yaşamış olduğunu hatırladı. Bu düşüncelerini paylaşmak istemiş fakat bunları anlamaya yeterli bir kadın bulabilmişti ne de bir erkek. Ara sıra anlatmaya çalışmış fakat düşünceleri dinleyenleri şaşırtmaktan başka bir işe yaramamıştı. Demek ki düşünceleri onlardan ileriymiş diye düşündü. Şu halde o da onlardan ileri gitmeliydi. İçindeki kuvvetin damarlarında dolaştığını hissetti ve yumruklarını sıktı. Madem ki hayat kendisi için daha fazla bir şey ifade ediyordu, şu halde hayattan daha fazlasını istemek de ona düşündürüyordu. Ama bunu böylesine bir arkadaşlıktan elde etmeyi bekleyemezdi. Bu cesur siyah gözlerin ona sunabileceği hiçbir şey yoktu. Bu gözlerin arkasındaki düşünceleri biliyordu. O dondurma ve herhangi başka bir şeydi. Halbuki o siyah gözlerin yanında duran ve bir Azize'ninkini andıran bu gözler ona, onun bildiği her şeyi ve tahmininden fazlasını sunuyordu. Bu gözler ona kitapları sunuyordu, tabloları sunuyordu. Bu gözler ona güzelliği ve sessizliği, yüksek hayat katındaki bütün inceliği sunuyordu. Martin Eden siyah gözlerin altındaki bu düşüncenin işleyişini biliyordu. Bir saatin işleyişi gibi her çarkın dönüşünü görebiliyordu. Bu gözler insanı zorlamıyordu. Ancak kasvetli bir mezar gibi dar, insanı sıkan bir şeyler bırakıyordu. Ve bu bıraktıkları ucunda bir mezar bekliyordu. Halbuki Azize'nin gözlerinde giz vardı. Akıl almaz harikalar ve sonsuz yaşam sunuyordu bunlar. Martin Eden bu gözlerdeki ruhun bir an içinde çakıp sönen aydınlıklarını gördü. Aynı zamanda kendi ruhunun aydınlıklarını da. Yüksek sesle, "Plana uymayan bir şey var," dedi. "Benim randevum vardı." Kızın tutuşan gözlerinde hayal kırıklığı beliriverdi. "Hasta bir arkadaşını ziyaret edeceksin herhalde, değil mi?" diye alay etti. "Hayır, yalan değil. Gerçekten randevum var." Biraz durakladı. "Bir kızla." Kız açık yürekli sordu. "Beni atlatmıyorsun ya?" Martin kızın gözlerinin içine baktı ve cevap verdi. "Yalan dolan yok bende. Niçin başka bir zaman buluşmayalım senle? Daha adını bile söylemedin bana. Hem nerede oturuyorsun sen?" Kız yumuşayarak "Lizzie," diye cevap verdi. Vücudunu Martin'inkine yaslarken eliyle de kolunu sıktı. "Lizzie Connolly, 5. cadde ile Market Sokağı kavşağında oturuyorum." Martin iyi geceler dilemeden önce birkaç dakika daha konuştu. Doğru eve gitmedi. Her zaman nöbet beklediği ağacın altında pencereye baktı ve mırıldandı. "O randevuyu seninleydi Ruth. Randevumu sana saklamıştım." Birkaç dakika görebilmek için saatlerce evinin önünde nöbet tuttuğu güzel Ruth'unu aramaya cesaret edemiyordu. Onunla ilk tanıştığı geceden bu yana okumaktan başını kaldıramamıştı.
Tanışalı bir hafta olmasına ve büyük etkiyle etkilenmesine rağmen arayamamıştı. Zaman zaman aramak için kendi kendisini cesaretlendirmiş fakat zihnine hücum eden şüpheler, tereddütler yüzünden bu kararından vazgeçmişti. Araması gerekiyordu, bunu biliyordu ancak hangi zamanın uygun olduğunu bilmiyordu. Bunu kendisine söyleyecek kimse de yoktu. Tamir edilemez bir hataya düşmekten korkuyordu. Eski yaşayış tarzını değiştirdiğinden eski arkadaşlarıyla da görüşmüyordu. Yeni arkadaş da edinememişti. Bu yüzden tek yapacak iş okumaktı. O da okumaya kuvvetli olmayan birkaç düzine gözü yok edecek kadar çok saat verdi. Ama onun gözleri birkaç düzine gözden daha kuvvetliydi ve bu gözler son derece sağlam bir vücuttan destek alıyordu. Üstelik kafası da dinlenmişti. Kitaplardaki soyut düşünce göz önüne alınınca zihni bütün hayatı boyunca dinlenmiş bir halde köşede kalmıştı ve ekime hazırdı. Çalışmayla hiç yorulmamış olan bu zihin kitaplardaki bilgiyi sanki keskin dişlerle bir daha bırakmacasına ısırıp yakalıyordu. Eski yaşamı ile yeni yaşamı arasında yaşadığı fon çok uzaklarda kalmıştı. Ancak hazırlıksızdı. Bu yüzden de afallamıştı. Yıllarca süren ve hazırlık gerektiren kitapları okumaya kalkışıyordu. Bir gün antik felsefeye dair bir kitap okuyor, ertesi gün ultramodern felsefeye ait başka bir kitap, öyle ki zihni fikirler arasındaki çatışma ve zıtlıklara karmakarışık oluyordu. Ekonomiye dair okudukları da kafasını karıştırıyordu. Kütüphanenin raflarından birinde Karl Marx, Ricardo, Adam Smith ve Stuart Mill'i buldu. Bunların birbirlerinin fikirlerinin artık terk edildiği hakkındaki karışık formülleri ise ona hiçbir ipucu vermedi. Şaşkınlıktan serseme dönmüştü ama yine de öğrenmek istiyordu. Onda ekonomi, endüstri ve politikaya karşı bir gün içinde bir ilgi belirmişti. City Hall Parkı'ndan geçerken kalabalık bir insan grubunun ortasında yarım düzine adamın kızarmış yüzleriyle ve yüksek sesle ciddi ciddi tartıştıklarını gördü. Dinleyiciler arasına katıldı ve halk filozoflarının ağzından yeni yabancı bir dil işitti. Adamlardan biri serseri, biri tahrikçi, bir üçüncüsü hukuk talebesiydi. Geri kalanlar ise ağzı kalabalık insanlardan oluşuyordu. İlk kez sosyalizmden, anarşizmden ve tek vergi yönetiminden söz edildiğini duydu. Birbirine zıt sosyal felsefeler bulunduğunu öğrendi. Kendisine yeni gelen yüzlerce teknik terim işitti. Bunlar kendi cılız okuyuşları arasında hiç okunmadığı düşünce alanlarına ait terimlerdi. Bu yüzden de delilleri yakından takip edememiş, acayip ifadelere bürünmüş olan fikirler üzerinde sadece tahmin yürütebilmişti. Sonra bir de siyah gözlü bir garsonla sendikaya bağlı bir fırıncı vardı. Garson, dinci bir sosyalistti. Bir ihtiyar ise olan her şey doğrudur diye acayip bir felsefeyle herkesin ağzını bir karış açık bırakırken, bir başka ihtiyar evren ile baba atom, ana atom hakkında bitmek tükenmek bilmeyen bir nutuk çekiyordu. Birkaç saat geçtikten sonra oradan ayrılan Martin Eden adeta karmakarışık olmuştu. Alışık olmadığı düzinelerle kelimenin açıklamalarını arayıp bulmak için hemen kütüphaneye koştu. Kütüphaneden çıktığında koltuğunun altında 4 cilt vardı. Madame Blavatsky, Gizli Doktrini, İlerleme ve Fakirlik, Sosyalizmin Özü ve Din Bilim Harbi adlı eserleri. Ne yazık ki önce Gizli Doktrinden başladı. Her satır anlamadığı bir takım çok heceli kelimelerle karıncalanıyordu. Yatağında doğrulup oturdu ve sözlüğe kitaptan daha çok eline aldı. O kadar çok yeni kelimeye bakmıştı ki bunlar yeniden geçtiğinde anlamlarını unuttuğu için tekrar bakması gerekiyordu. Bir plan düşünüp yeni kelimelerin karşılıklarını bir not defterine yazmaya başladı ve bu kelimelerle sayfalar doldurdu.
Ama yine de anlayamadı onları. Sabahın 3'üne kadar okudu. Kafası karmakarışık olmuş ama metindeki esaslı bir tek düşünceyi bile kavrayamamıştı. Başını kaldırdı ve o da ona sanki denizdeki bir gemi gibi kalkıp yana yatarak tekrar suya gömülüyormuş gibi geldi. Sonra gizli doktrini bir sürü küfürle birlikte odanın öbür ucuna fırlattı. Gaz lambasını söndürüp sessizce uykuya daldı. Diğer 3 kitapta da şansı yardım etmedi. Yetersiz veya zayıf olan beyni değildi. Eğer düşünce eğitimi almış olsa ve düşünmek için gerekli düşünüş araçlarından yoksun olmasa, bu beyin o düşünceleri rahatsızlıkla kavrayabilirdi. O da bunu gördü. Sözlükteki bütün kelimelerin anlamlarını öğrenene kadar bir süre sözlükten başka kitap okumamaya kafasına koydu. Bununla beraber şiirle avunuyordu. En çok anlaşılması daha kolay olan basit şairlerden zevk alarak bol bol şiirler okuyordu. O güzelliği severdi. Şiirde de güzellik bulunuyordu. Şiir de müzik gibi onu derin bir şekilde tahrik ediyordu. O bunun farkında olmamasına rağmen bu durum onun zihnini ileriki zamanda daha zor çalışmalara hazırlıyordu. Zihni boş bir defter gibi tertemiz olduğu için okuyup hoşlandığı şiirlerin çoğu büyük çaba göstermeksizin kıta kıta bu boş defterin sayfalarına kayboluyor ve okuduğu basılı kelimelerin güzellik ve müziğini içinde daha da yüksek sesle tekrar etmekten büyük bir haz duyuyordu. Derken bir kütüphanenin rafında yan yana duran Gayley'i klasik mitlerle Wolfgang Age of Fable'e rastladı. Bu ona aydınlık getirdi. Cehaletin karanlıklarına büyük bir ışık tuttu ve Martin her zamankinden daha büyük bir istekle şiir okudu. Kütüphanede masadaki adam Martin'i o kadar çok görmüştü ki artık iyice içten hale gelmiş ve Martin girdiği zamanlar onu bir baş eğmesi ve tebessümle karşılar olmuştu. İşte bu yüzden ki Martin de cesur bir şeye kalkıştı. Masanın üstünde bazı kitaplar yaymıştı. Adam kartları damgalarken Martin'in ağzından size sormak istediğim bir şey var." kelimelere dökülüverdi. Adam gülümsedi ve dikkatle ona baktı. "Bir genç kızla tanıştığınızda kız sizden tekrar onu aramanızı istese ne zaman sonra arayabilirsiniz?" Martin sıkıntıdan oluşan terle gömleğinin omzuna yapıştığını hissetti. Adam "Vallahi ne zaman olur derim" diye cevap verdi. "Evet ama bu başka" diye Martin itiraz etti. Yani vaziyet şöyle. Belki orada bulamam onu. Üniversiteye gidiyor. O zaman tekrar ararsınız." Martin kendini artık tamamıyla diğerinin ellerine bırakmaya karar verdi. "Ne demek istediğimi anlatamadım ben" diye kekeleyerek itiraf etti. "Ben kaba saba herifin biriyim. Sonra hiç sosyete falan görmedim. Bu kızın durumunun benim durumumla ilgisi yok. Benim durumumunla onun durumuyla maskaralık etmiş olmuyorum ya, ne dersiniz?" diye acele sordu. Diğeri "Hayır hiç de değil, emin olun" diye itiraz etti. "İsteğiniz her ne kadar başvuru bürosunun görevleri içine girmiyorsa da size yardım etmek beni memnun edecektir." Martin ona hayran hayran baktı. "Bir açılabilsem o zaman sorun kalmayacak" dedi. "Anlayamadım." "Yani ben de böyle rahat konuşabilsem, nazik filan olabilsem demek istedim." Diğeri anladığını belli ederek "Ha" dedi. "Aramak için en iyi vakit hangisi? Öğleden sonra mı? Yemek vaktine çok yakın olmayan bir zaman? Yoksa akşam yemeğin ya da pazar günü mü?" Kütüphane memuru aydınlık bir yüzle "Söyleyeyim" dedi. "Telefonla arayın onu ve müsait olduğu zamanı öğrenin." Martin kitaplarını toparlayıp gitmeye hazırlanırken "Böyle yaparım" dedi. Geri döndü ve sordu. "Bir genç kızla konuşurken örneğin Miss Lizzie Smith diye Miss Lizzie mi dersiniz yoksa Mrs. Smith mi?"
Kütüphane memuru yetkili bir ağızla "Mrs. Smith deyin" dedi. Onu daha iyi tanıyıncaya kadar hep Mrs. Smith deyin. Martin Eden bu sorunu da böylece çözdü. Martin'in ödünç aldığı kitapları ne zaman getireceğini hakkında kekeleyerek sorduğu soruya Ruth'un telefonunun diğer ucundan cevap verdi. "Ne zaman isterseniz gelin, öğleden sonraları hep evdeyim" şeklinde oldu. Ruth, Martin'i kapıda bizzat karşıladı ve bir kadın gözüyle ütülü pantolonu ve ondaki iyiliğe doğru hafif fakat gözden kaçmayan değişikliği hemen fark etti. Aynı zamanda Martin'in yüzü de Ruth'ta bir şok etkisi yaratmıştı. Şu Martin'in sağlığı da inanılmaz bir şeydi ve sanki kuvvet dalgaları halinde ondan dışarı çıkıp Ruth'a doğru yayılıyordu. Ruth, Martin'in sıcaklığını hissetmek için ona yaslanmak arzusunun içinde yeniden kendini zorlandığını hissetti ve onun varlığının kendi üzerinde yaptığı bu etkiye hayret etti. Buna karşılık Martin, tokalaşma anında Ruth'un elinin dokunuşuyla birlikte içini mutlulukla dolu bir heyecan kapladığını hissetti. Aralarında şu fark vardı. Martin saçlarının dibine kadar kızardığı halde Ruth serin kanlı ve kendine hakimdi. Martin, Ruth'un arkasından o eski beceriksiz yürüyüşüyle Setvide'ye tökezleyerek giderken omuzları dikkatli bir şekilde yalpa vuruyordu. Oturma odasında kıyıda bir yere oturduktan sonra artık rahatça konuşmaya başladı. Kendi umduğundan çok daha rahat bir şekilde. Ruth da onun işini kolaylaştırdı. Bunu ona yaptıran Ruth ile Martin'in onu eskisinden daha çılgınca sevmesine sebep oldu. Önce ödünç alınan kitaplardan, Martin'in başladığı Swinburne'dan anlayamadığı Browning'den konuştular. Konuşmayı konudan konuya sürükleyen Martin'e nasıl faydalı olabileceği konusunda derin derin düşününse Ruth oldu. Bunu daha ilk karşılamalarından beri sık sık düşünüyordu. Ona yardım etmek istiyordu. Martin onda şimdiye kadar hiç kimsenin uyandırmadığı bir acıma ve şefkat duygusu uyandırmıştı. Ve bu acıma duygusu Ruth'ta analık duygusuyla bağlı olduğu oranda da Martin için küçültücü olmaktan uzaktı. Acıma duygusunu uyandıran adam kendisini kızlık korkularıyla sarsarak zihnini garip düşünce ve duygularla doldurup heyecan verecek kadar erkek olunca Ruth'un bu duygusu da alelade olamazdı. İşte Martin'in boynu kendisini yine eskisi gibi büyülüyordu ve ellerini bu boyun üzerine koymak düşüncesi ona tatlı geliyordu. Yeni doğan bir aşkın bu kılığa bürünerek kendisini dar bir çerçeve içinde gösterebileceği Ruth'un aklının köşesinden geçmezdi. Martin'in kendisinde yarattığı heyecanın aşk olabileceğini de düşünemezdi. Ruth sadece onunla olağanüstü gizli kalmış mükemmelliklere sahip bir tip olarak ilgilendiğini düşündü. Hatta bunu biraz daha kendi insan sevgisine yordu. Ruth, Martin'i arzuladığını bilmiyordu. Martin farklıydı. O, Ruth'un sevdiğini ve onu daha evvel hayatta hiçbir şeyi arzulamadığı bir şekilde arzuladığını biliyordu. Şiiri sırf güzel olduğu için seviyordu. Eskiden ama Ruth'un tanıyalı engin aşk şiirleri alanına açılan kapı Martin'in önünde ardına kadar dayanmıştı. Ruth ona Garley ve Bulfinch'in kazandırdığından da fazla bir anlayış kazandırmıştı. Bir hafta önce üzerinde ikinci bir defa düşünmeyeceği bir dizi vardı. Tanrı'nın çılgın aşığını bir öpücük öldürüyor. Bu dizi şimdi zihnini kurcalayıp duruyordu. Bu dizinin ne güzel bir şey olduğunu düşündü ve gerçekliğine hayran oldu. Ruth'a bakarken de onun bir öpücüğüyle seve seve ölebileceğini anladı. Kendini Tanrı'nın çılgın aşığı hissetti. Hiçbir şövalyelik rütbesi ona bundan daha fazla gurur veremezdi. Sonunda yaşamın anlamını veya niçin doğduğunu anlamıştı.
Ruth'u seyrederken, dinlerken düşünceleri daha cesur hale geldi. Kapıda Ruth'un elinin kendi eli üzerindeki itmesiyle duyduğu vahşice hazzı zihninde yeniden canlandırdı ve bunun tekrarını özledi. Bakışları sık sık Ruth'un dudaklarına kayıyor ve bu dudakları aç gözlerle özlüyordu. Ama bu özleyişte kaba ve seksi bir taraf yoktu. Bu dudakların kelimeleri söylerkenki hareketlerini seyretmek ona büyük bir haz veriyordu. Bununla beraber bunlar herhangi bir kadın veya erkeğin dudaklarına benzemiyordu. Bunların cevheri alelade insanın yaratıldığı hamurdan değildi. Bunlar öz ruhtan ibaret dudaklardı ve bunlara duyduğu arzu kendisini diğer kadınların dudaklarına çeken arzudan tamamıyla farklıydı. Ruth'un dudaklarını öpebilirdi. Kurumuş dudaklarını Ruth'un dudaklarıyla birleştirebilirdi. Değerleri kıymetlendirme konusunda içinde meydana gelen değişikliğin ve Ruth'a baktığı zaman gözlerinde parlayan ışığı, aşka düşmüş insanların gözlerinde parlayan ışıkla aynı olduğunun farkında değildi. Ne bakışlarındaki yıkıcılığın ve erkekliğin ne de bu bakışlardaki sıcak alevin Ruth'un ruhunda meydana getirdiği köklü değişikliğin farkındaydı. Ruth'un Martin'in içine işleyen el değmemişliği onu ve düşüncelerini serin yıldızlar katına yükselterek heyecanlandırıp yüceltip başka kılığa sokmuştu ve eğer Martin Eden gözlerinden sıcak dalgalar halinde çıkıp Ruth'un içine akarak oraya aynı şekilde bir sıcaklık tutuşturan parlaklığın farkında olsaydı heyecandan ürperirdi. Ruth bu parlaklıktan anlaşılmaz bir rahatsızlık duymuş ve birçok kez bu parlaklık tatlı solukuyla neden olduğunu bilmediği halde düşüncelerinin sırasını bozup onu yarım kalan sözlerini toparlamak için gayret harcamak zorunda bırakmıştı. Ruth her zaman çok rahat konuşurdu ve eğer bunun sebebinin Martin'in dikkat çeken bir tip oluşundan geldiğine karar vermemiş olsaydı, bu kesilişler onu mutlaka çok şaşırtırdı. Ruth, izlenimlere karşı çok hassastı. Başka dünyalardan gelen bir gezginin çekiciliğinin ona bu derece etki yapması da nihayet hiç tuhaf değildi. Bilinçaltında hep Martin'e nasıl yardımcı olabileceği sorunu vardı. Bundan dolayı da konuşmayı o yöne çevirdi. Ama konunun özüne ilk gelen Martin oldu. "Acaba sizden öğüt alabilir miyim?" diye söze başladı. Ve karşı tarafta öylesine uysal bir isteklilik gördü ki kalbi yerinden fırlayacak gibi oldu. "Hatırlarsanız eğer geçen gelişimde size nasıl konuşulacağını bilmediğim için kitaplar vesaire hakkında konuşamadığımı söylemiştim, değil mi? İşte o zamandan beri hep kafamı çalıştırıyorum. Birçok kez kütüphaneye gittim ama devirdiğim kitapların çoğunu kafam almadı. Galiba ta başından başlasam iyi olacak. Şimdiye kadar hiç fırsat bulamamıştım. Çocukluktan beri çok çalışmak zorunda kaldım. Şimdi ise kütüphaneye gidiyorum ve kitaplara yeni bir gözle bakıyorum. Yeni kitaplara da başka bir gözle bakıyorum. Biraz önce öyle karar verdim ki ben okuması gerektiği gibi okumuyorum. Örneğin kovboy kamplarında, gemilerin baş kasaralarında bulunacağım kitapların bu evde bulunan kitaplar gibi olmadığımı bilirsiniz. İşte ben okumak için bu gibi şeylere alıştım hep. Bununla beraber yalnız övünüyorum sanmıyorum. Ben beraber bulunup yaşadığım insanlardan farklıyım. Yani birlikte seyahat ettiğim denizcilerden veya sığır çobanlarından da. Ben sığır çobanlığı da yaptım bir ara. Daha iyiyim demek istemiyorum ama her zaman kitap okumak, elime geçen her şeyi okumak hoşuma giderdi. Her neyse onların çoğundan başka türlü düşünüyorum zannederim. Şimdi sözü şuraya getirmek istiyorum. Şimdiye kadar hiç böyle bir eve girmedim. Bir hafta önce buraya geldiğimde bütün bunları görünce, sizi görünce annenizi, kardeşlerinizi hepsi doğrusu çok hoşuma gitti. Böyle şeylerden bahsedildiğini duymuştum.
Sonra kitaplarda da okumuştum buna benzer şeyler. Evinize gelince de etrafıma baktım ki kitaplar haklıymış. Ama peşine düştüğüm şey hoşuma gidiyordu benim. Onu istiyordum. Şimdi de istiyorum onu. Sizin bu evde içinizi çektiğiniz hava gibi bir havayı teneffüs etmek istiyorum. Kitaplarla, resimlerle dolu, içindeki insanların alçak sesle konuştuğu, insanların temiz olduğu, düşüncelerin temiz olduğu bir havayı. Benim hep teneffüs ettiğim havayı pisboğazlık, karışık, ev kirası derdi karışıktı. Kavga, dövüş, sarhoşluk karışıktı. Onların da bütün konuştuğu bunlardı işte. Siz annenizi öpmek için odanın öbür ucuna gittiğinizde doğrusu bunun şimdiye kadar gördüğüm en güzel şey olduğunu düşünmüştüm. Hayatı çok gördüm ben. Hem birlikte yaşadığım insanların çoğundan daha fazla gördüm. Görmek hoşuma gidiyor. Hem daha da fazla görmek istiyorum, hem başka türlü görmek istiyorum. Hala söylemek istediğim şeye gelmedim. Ha işte söylüyorum. Sizin bu evde yaşadığınız hayata ulaşmanın yolunu bulmak istiyorum ben. Hayatta sarhoş olmaktan, ağır işlerden oradan oraya dolaşmaktan başka şeyler de var. Ha işte, nasıl elde edeceğim bunu ben? İşe nereden başlamalıyım? Kendime yol açmak istiyorum. Hem iş zorluğu geldi mi, pek çok kimse yarışamaz benimle. Bir başladım mı gece gündüz çalışırım. Belki bunları size sormam tuhaf geliyordur. Belki de başvurmam gereken en son insansınızdır siz. Dün ya da ama sorabildiğim başka kimse tanımıyorum ki. Arthur hariç tabii. Belki de ona sormam lazım. Eğer sesi gücünü kaybedip yavaşladı ve kayboldu. Merakını anlatıp içi sağlam ve plan yaptığı halde şimdi belki de Arthur'a sorması gerektiği şeklinde korkunç bir olasılıkla karşı karşıya kalıp acaba kendimi gülünç bir duruma mı düşürdüm endişesiyle duraladı. Ruth hemen konuşmadı. Duraklamalarla kesilen bu kaba sözleri birleştirmeye bu konuşmadaki düşünce basitliğiyle Martin'in yüzündeki ifadeyi uzlaştırmaya çalışıyordu. Kendini tamamıyla buna vermişti. Bu gözlerden daha büyük bir kudret ifade eden gözlere hiç rastlamamıştı şimdiye kadar. Bu gözlerde gözlerin sahibinin her şeyi yapabilecek yetenekte bir adam olduğunu okumuştu ve bu onun düşüncelerini ifade edişinden yetersizliğine hiç uymuyordu. Ruth'un aklı bu sorunla o kadar karışmıştı ve öylesine hızlı çalışıyordu ki Martin'in düşüncelerindeki basitliği adil bir ölçüye vurup da takdir edemedi. Bununla beraber karanlıkta yolunu bulmak için didinen bu akıl onda kudretli bir akıl etkisi bırakmıştı. Ruth'a sanki yere bağlandığı zincirlerin altında çabalayan, kıvranan bir devre karşı karşıyaymış gibi geldi. Konuşurken yüzünü sempatik bir ifade doldurmuştu. Neye ihtiyacınız olduğunu siz kendiniz de anlıyorsunuz. Eğitime ihtiyacınız var. Tekrar baştan başlayıp ortaokulu bitirmeniz, sonra da liseye ve üniversiteye gitmeniz lazım. Martin, ama bu para ister diye onun sözünü kesti. Ruth, oh diye bağırdı. Bunu düşünmemiştim. Peki ama o zaman da akrabalarınız var ya, size yardım edecek biri yok mu? Martin hayır anlamında başını salladı. Annem babam öldü. 2 kız kardeşim var. Birisi evli, öbürü de yakında evlenecek sanırım. Sonra bir sürü de erkek kardeşim var. En genci benim. Ama onların kimseye hayrı dokunmaz. Kendi başlarının çaresine bakmak için dünyayı arşınlayıp dururlar. En büyüğü Hindistan'da öldü. İkisi şimdi Güney Afrika'da, bir diğeri balina seferinde, biri de sirkle dolaşıyor, trapezcilik yapıyor. Galiba benim de onlardan farkım yok. 11 yaşımdan beri kendi başımın çaresine bakıyorum. Annem ben 10 yaşındayken öldü. Kendi kendime çalışmak zorundayım zannederim. Hem benim öğrenmek istediğim işe nereden başlayacağım?
Bence önce gramer öğrenmeniz gerek. Grameriniz korkunç diyecekti ama değiştirip iyi değil dedi. Martin kızardı ve terledi. Size yabancı gelen bir sürü kelime ve argo ile konuştuğumu biliyorum. Ama benim konuşmak için bildiğim bütün kelimeler bunlar. Kitaplardan toparladığım başka kelimeler de var kafamda ama onları söyleyemiyorum. Onun için kullanmıyorum onları. Mesele bu değil. Siz başka şeyler söylüyorsunuz. Daha doğrusu o kadar başka türlü söylüyorsunuz ki içtenliğimi mazur görürsünüz değil mi? Sizi incitmek istemem. Martin Ruth'un içtenliğinden ötürü içinden şükrederken yok yok diye bağırdı. Boş verin. Bilmem gerek, hem başkalarından öğreneceğime sizden daha iyi öğrenirim. Tamam o zaman. Siz idin diyorsunuz. Siz idiniz olması lazım. Gördüm yerine görmüşüm diyorsunuz. Sonra çift olumsuz kullanıyorsunuz. Martin sordu. Çift olumsuz ne demek? Sonra da alçak gönüllülükle ekleyerek görüyorsunuz ya, daha sizin açıklamalarınızı bile anlayamıyorum ben. Ruth gülümseyerek bunu daha açıklamadım dedi. Çift olumsuz durum bakayım. Örneğin hiç kimseye yardım etti diyorsunuz. İki olumsuz bir olumlu yapar. Bu bir kuraldır. Hiç kimseye yardım etti demek, hiç kimse yardım etmez demektir. Halbuki herhangi bir kimsenin birisine hayrı dokunmuştur mutlaka. Martin oldukça açık dedi. Bunu daha evvel hiç düşünmemiştim. Ama mutlaka birine hayrı dokunmuş olması gerekir demek de değildir, değil mi? Bana kalırsa hiç kimseye yardım etmez. Sadece herhangi birine hayrı dokunup dokunmadığını ifade etmemiş oluyor. Bunu daha evvel hiç düşünmemiştim. Bir daha da söylemem. Ruth, Martin'in kafasının hızlı işleyişine hem şaştı hem de buna memnun oldu. İpucunu elde eder etmez sadece anlamakla kalmamış, aynı zamanda onun yanlışını da düzeltmişti. Bunların hepsini gramerde bulacaksınız diye devam etti. Konuşmanızda dikkatimi çeken başka bir şey daha var. Söylememeniz gerektiği yerde siz kullanıyorsunuz. Siz olumsuzluk ifadesidir ve iki kelime yerine kullanılır. Bu kelimeleri biliyor musunuz? Martin bir dakika düşündü ve cevap verdi. Hayır. Ruth başıyla onayladı ve siz yerine sın kullanıyorsunuz. Martin afalladı ve bunu pek kolay kavrayamadı. Bir örnek daha verin bana dedi. Ruth düşünürken kaşlarını çatıp dudaklarını büzdü. Yüzündeki ifade Martin'in hayranlığını her zamankinden fazla çekti. Örneğin it don't do be hasty cümlesi buradaki don't do not'a çevirin. It do not to be hasty olur ki bu da manasızdır. Martin bunu kafasında evirip çevirerek düşündü. Ruth, kulağınızı tırmalıyor mu? Dedi. Martin tarafsızca, tırmalıyor diyemem diye cevap verdi. Ruth, peki şimdi tırmalıyor sözü için neden dost kullanmadınız da do kullanmadınız diye sordu. Martin yavaşça, yanlış geliyor dedi. Ama ötekisi için bir şey diyemem. Benim kulağım sizinki kadar terbiyeli değil. Ruth tatlı bir sertlikle, dil diye bir kelime yoktur dedi. Martin yeniden kızardı. Ruth, sonra bin yerine ben diyorsunuz diye devam etti. Geldim yerine gelirim kullanıyorsunuz. Üstelik kelimeleri de korkunç bir şekilde buluyorsunuz. Martin içinden bu kadar harika bir kafanın önünde diz çökmesi gerektiği düşüncesini geçirdi ve öne eğilerek "Nasıl yani?" dedi. "Nasıl bu diyorum. Kelimeleri veya son ekleri tamamlamıyorsunuz. Örneğin sonra kelimesi sonra diye okunur ve yazılır. Siz buna sonra diye telaffuz ediyorsunuz. Geliyor gidiyordaki yor da yor diye okunur. Siz bazen R'yi kaldırıp yo diye bırakıyorsunuz. Sonra baş harfleri de yutuyorsunuz bazen. Her neyse şimdi bunların hepsini anlatmaya lüzum yok.
İhtiyacınız olan her şey gramer kitaplarında var. Bir gramer kitabı getireyim de nasıl başlayacağınızı göstereyim size. Ruth ayağa kalktığı zaman Martin Eden'ın aklına birden görgü kitaplarında okulduğu bir şey geliverdi ve bir yandan acaba doğru mu hareket ediyorum diye endişe ederken bir yandan da ya gitmek istediğim anlamını çekerse diye korkarak acemice o da ayağa kalktı. Ruth odadan çıkarken geriye seslendi. Sırası gelmişken sorayım, Mr. Eden, boz nedir? Birçok defa kullandınız da. Ha, boz diye güldü Martin. Bu argodur. Viski demek, bira demek. Sizi sarhoş eden herhangi bir şey. Ruth geriye dönüp güldü. Bir şey daha söyleyeyim dedi. Şahsi olmayan fiillerde sen kullanmayın. Sen çok bireysel bir kelime. Üstelik sizin bu kelimeyi şimdi kullanışınızın sizin söylemek istediğinizi anlatmıyor. Bunu pek anlayamadım. Bakın şimdi bana dediniz ki siz viski, bira, seni sarhoş eden herhangi bir şey. Evet tabir eder diye gülümsedi. Ruth ama beni işin içine karıştırmasınız daha iyi hoş olur. Sen yerine birisi veya insan kelimesini kullansanız bakın ne kadar daha hoş geliyor kulağa. Ruth gramer kitabını getirdikten sonra Martin'in sandalyesinin yanında bir sandalye çekip oturdu. Ruth gramer kitabının sayfalarını çevirirken başları birbirine yaklaştı. Martin, Ruth'un bu tatlı yakınlığından öylesine sarhoş olmuştu ki onun nasıl çalışması gerektiğinin ana hatlarını anlatışı takip edemiyordu. Hele Ruth fiil çekiminin önemini anlatmaya başladığında ve Martin'in dilin bağlantılarını nasıl kavramakta olduğunu görerek hayran olduğu zaman, hele o zaman Martin sayfanın üzerine daha çok eğildi. Ruth'un saçı yüzüne değdi. Hayatında pek çok defa bayılmıştı. Şimdi de bayılacağını zannetti Ruth. Ona şimdiye değin hiç bu kadar yanına ulaşılabilir görünmemişti. O an için onları birbirinden ayıran açmazın üzerine bir köprü kuruldu. Bütün bunlara rağmen Ruth'a olan saygı hislerinde bir değişiklik yoktu. Ruth onun seviyesine inmemişti. Martin onun düzeyine çıkmaya çalışmıştı. O anda Ruth'a duyduğu saygı dini bir huşudan, yücelikten hiç de farklı değildi. Martin de sanki izin almadan kutsal yere girmiş hissiyle başını Ruth'un farkında bile olmadan bir elektrik çarpması gibi sarsan bu yakınlıktan dikkatlice usulcacık ayrıldı. Haftalarca gramer çalıştı Martin Eden. Dil kurallarını öğrenmek için yoğun bir çabaya girişti. Görgü kitaplarını yeniden ve defalarca okudu. Hoşuna giden kitapları adeta sular seller gibi yutarcasına okudu. Kendi sınıfından olan hiçbir şeyi ve hiçbir kimseyi gözü görmedi. Bunca okumanın ardından başka dünyaya ait bir adam olduğuna kanaat getirmişti. Lotos kulübesindeki kızlar Martin'e ne olduğunu merak edip anlamsız bir garip soruları ile Jim'in başının etini yediler. Ryles'daki Martin artık gelmiyor diye memnun oldular. Bu arada Martin kütüphanede sahipsiz bir hazine daha keşfetti. Gramer kitabı ona nasıl dilin yapısını anlatıp bilgi dağarcığını genişlettiyse bulduğu bu yeni kitap da şiirin yapısını, kurgusunu, dizelerin nasıl anlaşılması gerektiğini anlattı. Böylece Martin Eden vezin kurgusunu ve formu öğrenmeye başladı. Bilginin sürekliliği öğrenmenin heyecanı onda değişik bir güzellik yaratmıştı. Ayrıca bu güzelliğin neden ve nasıl doğduğunu bulmak, bulduklarını yaşamına koymak çok hoşuna gidiyordu. Şiirin neden var olduğu sorusunun yanıtı da böylece bulmuş oluyordu. Bu arada başka modern bir kitap daha buldu. Bu kitap şiiri görsel bir sanat gibi ele alıp edebiyattan en iyi seçmeler veriyor, bu seçme sayısız örnekleri eline boyuna inceliyordu. Şimdiye kadar okuduğu öykülerden hiçbiri ona bu kitapları incelerken duyduğu şiddetli zevki vermemişti. Bu zevk öylesine büyük bir zevkti ki Martin bu zevkli tanımakta aciz kalıyordu.
20 yıldan beri hiç yorulmamış, olgun bir ihtirasın körüklediği aklı, okuduklarını öğrenci akılları için olağanüstü denecek kadar kuvvetli bir şekilde tutuyordu. Bu akıl örnek gösterilebilecek derecede önemliydi. Kısa sürede çok yol almış, az zamanda aklında ve bilgisinde büyük gelişmeler kaydetmişti. Şimdi bulunduğu yüksek yerden geriye dönüp baktığında bildiği eski dünya karaların, denizlerin, gemilerle gemicilerin, orospularla pezemeklerin bulunduğu dünya ona çok küçük gözüktü. Ama yine de o eski dünya onun yeni dünyasıyla karışıp genişledi. Bu iki dünyayı aynı düzlemde birleştiren onun beyniydi. Martin Eden iki dünya arasındaki bağlantı noktalarını ilk defa bulmaya başladığında buna hayret etti. Çünkü artık kıyas yapabiliyor, eksik ve fazlalıkları görebiliyordu. Kitaplarda bulduğu yüksek düşüncelerle güzellikte onu soylulaştırmıştı. Bu da onu kendisinden yüksekte Ruth ile ailesinin bulunduğu sosyetedeki erkeklerle kadınların bu kitaplarda okuduğu gibi düşündüklerine ve bu düşüncelere uygun olarak yaşadıklarına her zamankinden daha fazla inanmaya yöneltti. Kendi bulunduğu tabaka soysuzların yeriydi. Martin Eden da kendisini yukarı sınıfların yaşadığı yükselmiş alana çıkarmak arzusundaydı. Bütün çocukluğu ile gençliği belli belirsiz bir huzursuzluğun sıkıntısı içinde geçmişti. Ne istediğini hiç bilmeden Ruth'la karşılaşana kadar boş yere peşine düştüğü bir şeyi istemişti. Şimdi ise huzursuzluğu keskin, ıstıraplı bir şekil almış ve o nihayet istediği şeyin güzellik, akıl ve aşk olduğunu açıkça ve kesin olarak anlamıştı. Bu sıkı okuma haftaları içinde Ruth'u 6 kez gördü ve her seferinde ondan aldığı esinlere bir yenisi eklendi. Ruth onun İngilizcesine yardım etti. Dilini düzeltti ve onu matematiğe başlattı. Ama görüşmeleri sadece hazırlık içeriğindeki çalışmalara ayrılmıştı. Martin Eden hayatta çok görmüş geçirmiş bir insandı ve kafası da sadece çarpma bölmeler, küp kökler, kelime çözümleri ve cümle analizleriyle yetinemeyecek kadar olgundu. Konuşmalarının başka konulara, Martin'in son okuduğu şiire, Ruth'un en son incelediği şaire döndüğü zamanlarda oluyordu. Ruth ona en sevdiği pasajları okuduğu zamanda Martin zevk cennetinin en yüksek katına yükseliyordu. Konuşmalarını dinlediği hiçbir kadında Ruth'un sesine benzer bir ton rastlamamıştı. Ruth'un ağzından çıkan en ufak ses Martin'in aşkını kamçılıyor, söylediği her kelime onu ürpertip kalbinin çarpmasına sebep oluyordu. Uyum, müzikal bir modülasyon vardı bu sesin tonunda. Bu ses, kültürün ve ince bir ruhun yumuşak, zengin anlatılması olanaksız bir ürünüydü sanki. Ruth'u dinlerken hafızasının kulaklarında bar kadınlarıyla büyücü koca karıların keskin çığlıkları ve giderek azalır fabrika işçisi kadınlarla kendi sınıfından olan kızların huysuz tiz sesleri çınlardı. Sonra hayal laboratuvarı çalışmaya başlayıp bunlar kafasında toplanarak resmi geçit yapmaya başlar ve bu hayallerin her biri meydana getirdiği zıtlıkla Ruth'un ihtişamını arttırırdı. Ruth'un okuduğu şeyleri anladığını bilmek de Martin Eden'ın mutluluğunu artırıp onu gereken düşünceleri oyalamaktan doğan bir heyecanla ürpertirdi. Ruth ona Prens'ten parçalar okudu. Martin Eden çok kereler Ruth'un gözlerinin dolu dolu olduğunu gördü. Ruth'un estetik yaratılışı bu derece mükemmel ayarlanmıştı işte. Bu gibi anlarda Martin Eden'ın heyecanları onu bir tanrı mertebesine yükseltir ve o Ruth'u dinleyip seyrederken hayatın yüzüne bakıp hayatın en derin sırlarını okur gibi olurdu. Sonra kazandığı ince hassasiyetin yüceliklerini fark ederek bunun aşkın da dünyaya en güzel şey olduğunu karar verirdi. Sonra hafızasının koridorlarında daha önce tanımış olduğu bütün ürpertiler, tutuşmalar, şarabın verdiği sarhoşlukla kadınların okşamaları, fiziki bir yarışmanın
kaba oyunlarıyla alışverişleri resmi geçit yapar ve bunların tümü de ona yeni zevkine vardığı bu yüce ateşle kıyaslandığı zaman saçma sapan bayağı şeylermiş gibi gelirdi. Ruth'a göre içinde bulunduğu durum karanlıktı. O daha önce hiç aşık olmamıştı. Bu gibi konulardaki bütün deneyimi günlük sıradan olayların Sanrı yoluyla gerçek dışı olaylara ait sihirli bir hayal dünyasına aktarıldığı kitaplarda okuduklarına dayanıyordu. Bu kaba gemicinin kalbine sokularak orada zincire vurulmuş kuvvetler biriktirdiğinden ve günün birinde bunların patlayıp çıkarak benliğini alev dalgaları halinde saracağından haberi bile yoktu. O, aşk ateşini henüz tatmamıştı. Aşk hakkındaki bilgisi tamamıyla teorikti ve o, aşkın bir şebnem ya da durgun bir suyun yüzündeki minik dalgalar gibi yumuşak, hafif pırıltılı bir alev ve bir yaz gecesinin kadife karanlığı gibi serin olduğunu düşünürdü. Aşkı daha çok sakin, yumuşak bir yakınlık, göksel bir durgunluğa sahip çiçek kokulu, loş bir atmosferde sevgiliye hizmet ediş diye düşünürdü. Ruth aşkın ruhsal sarsıntılarını, kavurucu sıcaklığını ve bu kavurucu sıcaklığın geride bıraktığı işe yaramaz küllerin getirdiği üzüntüleri aklından bile geçirmezdi. Ne kendi yapacaklarının ne de dünyadaki diğer kudretlerin farkındaydı. Ayrıca hayatın derinlikleri de ona göre birer sanrılar deniziydi. Ruth için ideal aşk ilgisini annesiyle babasının evlilik yakınlığı oluşturur. Hiçbir sarsıntı ve sürtünme olmaksızın bir gün bir sevgiliyle beraber bunun gibi sessizlik dolu tatlı bir hayata ulaşmayı umardı. Bu düşüncelerle Martin Eden'ı hayatına giren yeni bir olay olarak görüp onun ilginç bir kişi olduğunu düşünüyordu. Martin'in kendini etkileyişini de bir yenilik, bir acayiplik olarak nitelendiriyordu. Bu çok doğaldı. Hayvanat bahçesindeki vahşi hayvanları izlediği, bir fırtınaya tanık olduğu ya da şimşeğin parıltılı kollarını gördüğü zamanlarda bunun gibi olağanüstü hislerin etkisi altında kalmıştı. Bu gibi şeylerin kozmik bir tarafı vardı ve bu kozmik şey Martin'de de mevcuttu. Martin nefes alırken sanki ciğerlerine havaları, büyük boşlukları dolduruyormuş gibi geliyordu Ruth'a. Tropik güneşinin alevi mavinin yüzünde parlıyordu ve onun şişen, kabalaşan adalelerinde dünya yüzünde ilk beliren hayatın gücü vardı. Yüzünde sınırları Ruth'un ufkunun ötesinde başlayan ve içinde kaba insanlarla onlardan daha kaba işlerin yer aldığı gizemli bir dünyada aldığı yara izleri taşıyordu. O yabaniydi, ehlileşmemişti ve böyle kuzu kuzu Ruth'un eline gelmesi gizliden gizliye onun gururunu okşuyordu. Her insanda bulunan yabani olanı ehlileştirme güdüsü de Ruth'u kışkırtıp duruyordu. Bu bilinçsiz bir güdüydü. Düşünceden uzak bir ihtiras Ruth'u Martin'in hamurunu yeniden yoğuracak, ona babasının biçimini, babasının görüntüsünü vermeye zorlayacaktı. Onun için dünyada en mükemmel şekil babasınınkiydi. Tecrübesizliğinden dolayı Martin'in kendisine verdiği o kozmik duygunun dünyanın en kozmik şeyi aşk olduğunu ve aşkın dünyanın her bucağında erkeklerle kadınları eş bir kuvvetle birbirine doğru çektiğini, kızgınlık devrelerinde erkek geyikleri birbirlerini öldürmeye, hatta karşı konulmaz bir şekilde birleşmeye zorladığını bilmesine olanak yoktu. Ruth, Martin'in bu kadar hızlı değişimine hayret etmişti. Bu değişim onun için ilgi kaynağı olmuştu. Ruth, onda duyguları toprağa bulmuş çiçekler gibi günden güne tomurcuklanan, vaktiyle keşfedilmemiş bir mükemmellik bulmuştu. Ona yüksek sesle Browning'den parçalar okumuş ve Martin'in tartışmalı pasajlar üzerinde yaptığı yorumlara şaşmıştı. O, erkekler, kadınlar ve hayat hakkındaki bu kadarlık tecrübesiyle Martin'in yorumlarının kendilerinkinden genellikle çok daha doğru olduğunu anlayamazdı.
Martin'in kavramları ona daha çok safça geliyordu. Bununla beraber peşinden gidemediği, sadece orada oturup etkisiyle ürperdiği yıldızlar arasında dolaşan bu gizli kalmış kuvvet, anlamın cesaretli atılışları halinde onu zaman zaman tutuşturuyordu. Sonra Martin için piyano çaldı. Artık onunla oyun oynamaksızın çaldığı müzik, aklının alamayacağı kadar Martin'in içine işledi. Çiçek güneşte nasıl açarsa Martin'in dünyası da müziğe karşı öyle açıldı ve onun işçi sınıfının gürültüsü patırtılı eğlencelerinde Ruth'un çoğunu ezbere bildiği klasik parçalara geçişi çabuk oldu. Martin, Wagner ve bilhassa Eisenhower Üniversitesi'ne derin bir ilgi göstermişti. Ve Ruth'un bu eseri anlayabilmesi için verdiği ipucundan sonra da ona sanki Ruth bundan başka hiçbir şey çalmamış gibi gelmişti. Bir an içinde bu eserde kendi hayatını bulmuştu. Bütün geçmişi Venusburg motifiyle de sanki Ruth'u da hacıların korosu ile bir tutmuştu. Bu hal ise onu bulunduğu yüceliklerden daha da ileriye ve yükseklere, iyi ile kötünün sonsuza kadar savaş halinde olduğu, ruhların gezindiği engin bir gölgeler dünyasına çıkarmıştı. Ruth'un kafasında Martin'in yaptığı eleştirilerle ara sıra kendi müzik anlayışı ile onun yorumlarının doğru olup olmadığı hakkında geçici şüpheler uyanıyordu. Ancak hiçbir zaman Ruth'un şarkı söyleyişini eleştirmedi. Ruth'un sesi tamamıyla Ruth'a özgü bir şeydi. Martin de daima oturup onun saf soprano sesinden çıkan ilahi melodiye hayran hayran dinler. Bu sesi fabrikalarda çalışan kızların zayıf, terbiye görmemiş tiz titrek sesleriyle ve liman şehirlerindeki kadınların içkiden harap olmuş gırtlaklarından çıkan kısık feryatlarıyla karşılaştırmaktan kendini alamazdı. Ruth da Martin için çalıp onun için şarkı söylemekten hoşlanıyordu. Aslında hayatında ilk defa eline oynayabileceği bir insan ruhu geçmişti ve Martin'in kolayca şekil alabilen hamura bir biçim vermek çok zevkliydi. Zira Ruth bu hamuru yoğurduğunu sanıyordu ve bu konuda da iyi niyetliydi. Üstelik Martin'le beraber olmak hoştu da Martin artık eskisi gibi itmiyordu onu. İlk itiş kendi kendisinden bir korkma şeklinde olmuştu ve bu korku şimdilik uykudaydı. Neden olduğunu bilmeksizin içinde Martin Eden'ın kendi malı olduğu şeklinde bir his vardı. Ayrıca Martin onun üzerinde iyileştirici bir etki de yaratıyordu. Ruth üniversitede çok çalışıyordu ve bu iyileştirici etki ona başını tozlu kitaplardan kaldırıp Martin'den kendisini doğru esen taptaze deniz kokulu mertebe içine çekmiş için bir güç veriyordu. Güç. Ruth'un güce ihtiyacı vardı. Martin de bunu ona cömertçe veriyordu. Martin'le aynı odaya girmek ya da onu kapıda karşılamak hayattan güç almaktı. Martin gittiği zaman da kitaplarına daha büyük heves ve daha büyük enerjiyle sarılıyordu. Ruth, Brownick'i iyi biliyordu ama ruhlarla oynamasının münasebetsizlik olduğunu hiç düşünmemişti hayatında. Martin'e duyduğu ilgi arttıkça onun hayatına yeni bir şekil verme arzusu da ihtiras haline geldi. Bir gün matematiği ve şiiri bir kenara bıraktıkları sırada Ruth, "Mr. Butler diye biri var," dedi. Başlangıçta hiçbir olumlu durumuna sahip değildi bu adam. Babası bir bankada veznedardı ama uzun zaman verem çektikten sonra Arizona'da öldü. Öyle ki o öldüğü zaman Mr. Butler adı Charles Butler'a kendini dünyada yapayalnız kalmış buldu. Babası Avustralya'dan gelmişti. Onun için Mr. Butler'ın Kaliforniya'da hiçbir akrabası yoktu. Bir matbaada işe girdi. Birçok defa bundan bahsettiğini işitmişimdir. Ve başlangıçta haftada $3 aldı. Bugünkü senelik geliri aşağı yukarı $30,000'dı. Nasıl yaptı bunu? Dürüsttü, sadık, çok çalışkan ve tutumluydu.
birçok çocuğun düşkün olduğu eğlencelerden kendini esirgedi. Ne olursa olsun her hafta daha fazla para biriktirmeyi kafasına koymuştu. Kenara koyacağı paraların geçinmesi için lazım olduğunu kafasından çıkarmıştı. Kısa bir süre sonra haftada 3 dolardan fazla kazanmaya başladı. Kazandığı para arttıkça da daha fazla para biriktirdi. Gündüzleri çalışıp akşamları da akşam okuluna devam etti. Gözlerini hep geleceğe dikmişti. Daha sonra akşam lisesine gitti. Daha 17 yaşındayken yazı koymaktan oldukça iyi para kazanır hale gelmişti. Ama o açtı. Onun istediği geçimini kazanmak değil, bir meslek sahibi olmaktı. Bu yüzden de geleceği için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadı. Hukuk eğitimi yapmaya karar verdi ve hizmetçi olarak babamın yanına inanır mısın sadece 4 dolar haftalıkla girdi. Ama o tutumlu olmasını öğrenmişti. Bu yüzden de 4 dolarlık haftalığından para biriktirmeye yine de devam etti. Ruth biraz nefes almak ve Martin'in ne diyeceğine bakmak için bir an sustu. Mr. Butler'ın gençliğinde yaptığı mücadelelere duyduğu ilgi Martin'in yüzünü aydınlatmıştı. Ama yine de kaşları hafifçe çatılmıştı. Genç bir insan için çok zor bu hayat tarzı dedi. Haftada 4 dolar. 4 dolarla nasıl yaşanabilmiş? Hiç boşa para harcamadığını söyleyeceksin. Ama ben bugün sırf kira için haftada 5 dolar ödüyorum. Hem de hiçbir özelliği olmayan bir yere. Herhalde bir köpek gibi yaşamıştır. Yediği yemek de. Ruth onun sözünü keserek, yemeğini kendi pişirirdi, dedi. Küçük bir gaz sobasının üstünde. Yediği yemeğin herhalde uzak yerlere giden gemilerde verilen en kötü gıdalardan hiç farkı yoktu. Bu gibi gemilerdeki gıdalardan daha kötüsü yoktur. Ruth heyecanla bağırdı. Ama bir de şimdiki halini düşün. Şimdiki gelirinin ona sağladığı şeyleri bir düşün. Vaktiyle yaptığı fedakarlıkların 1000 kat karşılığını gördü. Martin ona delici bir bakışla baktı. Seninle bahse girerim ki dedi. Mr. Butler şimdiki bu şişman zamanında hiç de neşeli bir insan değildi. Yıllarca bir çocuk kadar yemek yemeye alışmış, şimdi midesi daha fazlasını alamaz. Ruth, Martin'in araştıran bakışları karşısında gözlerini indirdi. Martin, bu adamın şimdi hazımsızlık çektiğine bahse girerim diye meydan okurcasına atıldı. Ruth, evet öyle diye itiraf etti ama Martin sözünü kesti. Bahse girerim ki şimdi o ihtiyar bir baykuş gibi ağırlı ve başlı ciddidir. Senelik 30.000 dolar kazandığına rağmen eğlenmeye falan aldırdığı yoktur. Üstelik başkalarının eğlenmesini de hoş karşılamaz. Haklı mıyım değil miyim? Ruth başını onaylar yollu salladı ve açıklamak için aceleyle. Ama o zaten öyle bir insan değil. Yaratılıştan ağırbaşlı ve ciddi bir adamdır. Martin, elbette diye düşüncelerini açıkladı. Haftada 3 dolarla kendi kendine bir gaz sobasının üstünde yemek pişiren, gece gündüz çalışıp hiç oyun oynamadan eğlenmek nedir bilmeden para biriktiren küçük bir çocuk o 30.000 dolar geldiği zaman tabii iş işten geçmiş olur. Martin o sempatik hayal kuruşu bir küçük çocuğun hayatındaki binbir ayrıntıları, iç yüzünü ve bu çocuğun yılda 30.000 dolar kazanan bir adam oluncaya kadar geçirdiği dar ruhsal gelişme üzerine ışık tutuyordu. Hızlı ve isabetli düşünüşüyle Mr. Butler'ın bütün hayatını hayalinde canlandırıyordu. Biliyor musun diye ekledi. Mr. Butler adına üzülüyorum. Böyle ağır bir sınav geçirmek için çok gençti bu Mr. Butler. Senelik 30.000 dolar için kendini yaşamaktan mahrum etmiş, 30.000 dolar uğruna bütün hayatını ziyan etmiş. Şimdi onun bu 30.000 doları, bu bir yığın para, onun henüz şeker isteyen, fıstık isteyen, Luna Park'ta eğlenmek isteyen bir çocukken bir kenara ayırdığı 10 sentle elde edilebilecek olduğu şeyi satın alamaz ona artık.
İşte Ruth'u Martin'in fikirlerinin bu eşsizliği heyecanlandırıyordu. Bu fikirler Ruth ile yeni olmaktan başka onun kendi inançlarına da aykırıydı. Ama yine de Ruth bu fikirlerle daima kendi inançlarını sarsmak ya da değiştirmek gücünde olan bir gerçek payı bulunduğunu hissediyordu. Eğer 24 yaşında olacağına 14 yaşında olsaydı bu fikirler onu değiştirebilirdi. Ama o 24 yaşındaydı. Yaratılışı ve gördüğü terbiye bakımından muhafazakardı ve içinde doğup büyüdüğü birçok çatlakları bulunan hayatının şeklini almıştı. Martin'in o acayip hükümlerinin onu rahatsız ettiği doğruydu. Ama sadece söylenildikleri anda kendisini rahatsız eden hükümlerin bir tesiri o, Martin'in alışık olmadığı, kendisine yabancı gelen tipine yüklüyor ve onları çabucak unutuveriyordu. Bununla beraber bu sözlerin söylenişindeki kuvvetle buna eklenen Martin'in çakmak çakmak gözleri ve yüzündeki içten ifade onu daima heyecanlandırıp Martin'e doğru çekiyordu. Kendi ufuklarının ötesinde gelen bu adamın bu gibi anlarda kendininkilerden daha geniş, daha derin kavramlarla kendi ufunu aydınlatmakta olduğu tahmin ve düşünemezdi. Ruth kendi ufku içinde sınırlıydı. Ne kadar ki sınırlı kafalar sadece başkalarının sınırlı olabileceğini kabul eder. Bu yüzden de Ruth içinde Martin'in cidden geniş görüşleri bulunduğunu ama bu görüşlerin kendininkilerle çatıştığı yerde Martin'in hudutlarının sona erdiğini düşünüyor ve Martin'in de kendisi gibi görebilmesini, o da kendisi gibi görülebilinceye kadar onun ufkunu genişletmek için ona yardımda bulunmayı hayal ediyordu. Ruth, ama ben daha öykümü bitirmedim dedi. Babam, Mr. Butler'ın şimdiye kadar yanımda çalışan hiçbir memurun çalışmadığı şekilde çalıştığını söyler. Mr. Butler daima isteklerle çalışır. Hiç geç kalmaz, hep vaktinde 1-2 dakika evvel işe gelirdi. Ama yine de zaman ayırıp bütün boş vakitlerini ders çalışmaya ayırabilmiş, muhasebe ve daktilo öğrenmiş, geceleri de staj yapan bir mahkeme kitabının yazılarını yazarak karşılığında steno dersleri almıştı. Çok geçmeden katipliğe yükselmiş ve bir değer haline gelmiş, babam onu takdir etmiş ve yükseleceğini anlamış. Mr. Butler babamın tavsiyesiyle hukuka gitmiş, avukat olmuş. Babam onu yanına ortak olarak aldığı zaman hiç de ikinci planda kalmamış Mr. Butler. Çok büyük adam. Senatörlüğü birçok defalar reddetti. Eğer istese yer açılır açılmaz yüksek mahkemeye seçilir. Böyle bir hayat herkes için ulaşılması gereken bir noktadır. Ayrıca esin kaynağıdır. Bu bize insanın irade ve çalışma sayesinde nasıl çevresi içinde yükseleceğini gösteriyor. Martin içtenlikle, büyük bir adam dedi. Ama bu öyküde Martin'in güzellik ve hayat anlayışına aykırı gelen bir taraf da var gibiydi. Mr. Butler'ın hayatını sıkıntı ve mahrumiyet içinde geçirmesine yeter bir sebep bulamamıştı. Eğer bütün bunları bir kadının aşkı için ya da bir güzelliğe ulaşmak için yapmış olsaydı, Martin bunu kabul ederdi. Tanrı'nın çılgın aşığı bir öpücük için her şeyi yapardı ama senede $30,000 kazanmak için asla. Mr. Butler'ın yıllarca bir iş için çalışması onu tatmin etmemişti. Bunda bir bayağılık vardı yine de. Senede $30,000 kazanca diyecek bir şey yoktu ama hazımsızlık ve insanca bir mutluluk duymaktan yoksun olmak bu paranın değerini sıfıra indiriyordu. Bu düşüncelerini Ruth'a anlatmaya denedi. Ruth da uyandırdığı etki sadece sarsıntı oldu. Martin'i yeni baştan bir kalıba dökmenin gerektiğine iyice inandı. Ruth, insan denen yaratığı kendi derisinin renginin, kendi inanışlarının, kendi siyasetinin en iyi olduğuna ve dünyanın dört bucağındaki
diğer insanların kendilerinden çok az şanslı bulduğuna inanmaya iten ve o her zaman rastlanan dar kafaya sahipti. Bu kafanın kadın olarak dünyaya gelmedikleri için Tanrı'ya şükredip dünyanın ta öbür ucuna Tanrı değiştirtmek için modern misyonerler yollayan eski Yahudilerin dar kafasıyla hiçbir farkı yoktu. Bu kafayla Ruth bu adamı hayatın diğer çatlakları arasında alıp ona kendi hayatının çatlakları içinde yaşayan erkeklerin biçimini vermek istiyordu.